Bir insanı Allah sevse, başka da kimse sevmese ne kaybeder? Hiçbir şey. Peki bir insanı herkes sevse ama Allah Azze ve Celle sevmese ne kazanır? Hiçbir şey. Neden? Çünkü başkalarının sevgisinin son bulacağı yer kabrin kapısı. Kabirden sonra hiçbir gülücük işe yaramayacak. Peki bir insanın kendisini Allah'a sevdirmesinin yolu nedir? Mesela bir klima kendisini size nasıl sevdirir? İşini güzel yaparsa, aldığınız amaca uygun davranırsa. Bir araba size kendisini nasıl sevdirir? İşini güzel yaparsa, güzel giderse, konforlu giderse, bir kazadaki manevraları iyiyse, arkaya hemen atmıyorsa. Bir kulun kendisini Allah Azze ve Celle'ye sevdirmesinin yolu nedir? Allah'ın beklentisine cevap verirse, yani bir kul amacına uygun davranırsa Allah Azze ve Celle onu sevecektir. Allah Allah. Öğretmenlikte de böyle, biliyor musun? Yani böyle aslında öğretmen kendisini en iyi dinleyenden de ziyade en iyi anlayan talebeyi daha çok sever. Yani hatta o talebe biraz hareketli olsa, biraz böyle dikkati dağınık gibi gözükse dahi sınavda ya da bir soru sorulduğunda öğretmenim ben bunu biliyorum sen anlatmıştın dediği anda benim anlattığımı anlıyor. Yani bu talebe amaca uygun davranıyor dediği anda öğretmen o talebeyi daha çok sever. Biz Allah Azze ve Celle'nin beklentisine cevap verdiğimiz ölçüde daha sevimli gözükeceğiz. Sevimli kelimesini anlıyorsunuz değil mi? İhlaslı manasında kullanıyorum yani. Onun nazarında daha kıymetli gözükeceğiz. Yani Allah'ın bizi daha fazla sevmesine bir menheç, bir yol olacaktır bu. Peki o amaç ne? Bu kainat kitabındaki hadiseleri kim daha iyi okuyabiliyorsa, okumak şu demek ha. Bir olayı gördün, şaşırdın, hayrete düştün ve ondaki tevhid mührünü gördün. Yani neyini gördün? Markasını gördün, markasını. Bugün büyük firmaların en büyük amacı nedir? Benim markamı çıkardığım üründe okuyacaksın. Öyle mi? Hatta başkaları o markayı taklit etmeye çalışsa anında baskın, değil mi? Hani bazen oluyor ya bu 4 çizgili Abibas falan oluyor, değil mi? Ne yapıyorlar? Hemen baskın yapıyorlar. Eyvah, bizim markamızı nasıl taklit edersin diye. Allah'a sevimli gözükmenin yolu onun beklentisine cevap vermektir. O beklenti de şudur. Mevcudattaki eşyayı, yaratılanı, hadiseleri okumak, onun daha üstünü söyleyeyim mi? Başına gelen olayları okumak. O daha üst mertebe. Yani mevcudatı, eşyayı okumadan başına gelen mektubu açıp okuyamazsın. Allah Allah. Bir kul başına gelen olayları ve mevcudatı ne kadar iyi okur ve ondaki tevhid mührünü görürse, Ya Rab sen bunu yarattın, ben tevhid mührünü gördüm ve senin gönderdiğin mektubu da okudum derse o kadar okul kıymetli bir hale geliyordur. Bir gün birisi dedi ki, tek bir şey söyle bana Allah'ın yarattığı, Allah'ın varlığını gösteren tek bir şey söyle dedi. Ben de dedim ki tek bir şey söyle bana Allah'ın varlığını göstermeyen. Mümkün mü böyle bir şey? Şimdi gitsek Süleymaniye'yi gezsek, Süleymaniye'deki bütün güzellikler Sinan'ı anlatıyor mu anlatmıyor mu? Ya bu Süleymaniye'de ne muazzam ilim varmış demek, Süleymaniye'yi yapan Sinan'daki ilmi övmektir. Ya bu Süleymaniye'de ne güzel desenler, renkler, dekorlar, dizaynlar varmış demek, Süleymaniye'yi yapan Sinan'ın sanat inceliğini, sanata bakışını övmek demektir. Mevcudat içerisinde bir şey gösterin ki Allah'ı anlatmasın. Mümkün mü? Mümkün değil ya. Biz o Süleymaniye'yi gezsek, onun da ruhunu anlayan birisi de bize rehberlik etse, sürekli Süleymaniye'yi gezerken de Mimar Sinan'ı anlatsa, oradan biri çıkıp dese ki ya yeter Sinan'ı anlatıp duruyorsun dese, çok saçma olur değil mi? Neden? Süleymaniye'nin en küçük taşındaki ilim, Sinan'daki ilim demek. Süleymaniye'nin en küçük taşındaki güzellik, Sinan'daki güzellik demek. Yani bir insan Süleymaniye'yi anlatarak aslında Süleymaniye'nin zatını değil, Sinan'ın zatını konuşuyor demektir. Şu kainattaki mevcudatta neye bakıp Allah dememek mümkün değil ki. Allah Allah, değil mi? Şimdi bu mevcudata baktığımızda bazı hadiseleri anlıyoruz. Ama dikkat edin, külli hadiseleri okumakta zorlanıyoruz. Çoğu zaman güneşe baktığımızda kendi kendine doğuyor zannediyoruz. Rüzgar tesadüfen esti zannediyoruz. Yağmur öylesine yağdı zannediyoruz. İşte bu mevcudattaki hadiseleri okumadığımızda, yani Allah Azze ve Celle'nin beklentisine cevap vermediğimizde bizim de o ölçüde kıymetimiz düşecektir. Şimdi biz
Bu okuma emrinin sadece Kur'an'daki ayetler için olduğunu zannediyoruz. Öyle değil. Bu arada ayet ne demek? Delil demek. Neye delil? Allah Azze ve Celle'nin varlığı ve birliğine delil. Biz ayet deyince sadece Kur'an'daki ayetler zannediyoruz. Öyle midir? Öyle değildir. Bakın çok enteresan. Cibril Emin Muhammedül Emin'e geldiğinde Allah Azze ve Celle'nin oku emrini verdiğinde daha ortada Kur'an yoktu. Öyle mi? Öyle mi? Çok enteresan değil mi? Daha enteresan bir şey. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zaten okuma yazma da bilmiyordu. Öyle mi? Bak bak. Peki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zaten okuma yazma da bilmiyorsa sizce ondan ne okunması bekleniyordu? Kainat, mevcudat, hadiseler her birinin bizzat Allah'ın kudret elinden döndüğünü, onun mührünün görülmesi gerektiğini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan o an okunması bekleniyordu. Allah Allah. Bu mevcudatı okuma hadisesindeki en büyük okuma ve en geniş mesaj, söyle, kendini okumaktır. Kendini okuma noktasını başaramayan bir tanesi mevcudatı sağlıklı bir şekilde okuyamayacaktır. Bak gözlerine bak, gözlerine. Allah Allah, şu gözleri gördükten sonra görmemi yaratan mutlaka gören bir Allah'tır diyorsan kendini okuyorsun demektir. Öyle mi? Bak kendini okuma kısmı olmadan mümkün değil, diğer okumalar başarılı olmayacaktır. Şu kulaklara baktıktan sonra, şaşırdıktan sonra şu kulaklarımdaki duymayı yaratan mutlaka kendisi de duyuyordur diyeceksin ama haşa biz gibi değil, biz bunun tabirinden aciziz. Yani bir insan kendisini okuyamayınca diğer okumaların her biri boşa düşecektir. Zira hadis ne diyordu? Men arafe nefsehu fakat arafe rabbehu. Yani kendini bilen Rabbini bilir. Ya biz şu hadisleri ne güzel kelimeler dizilmişten bir çıkarıp denklemsel olarak da keşke anlayabilsek. Bu hadis şunu beyan ediyor. Yani bir insan okuma noktasında kendini göremezse, kendisindeki tevhid delillerini göremezse, önce varlığındaki tevhid delillerini göz dedik, kulak dedik, ilahir. Daha sonra duygularındaki lazım. Çünkü duygu dediğimiz latifeler, yani manevi organlar Allah Azze ve Celle'nin esması adedince. Sizce buradan ne çıkıyor? Şöyle düz mantık bakınca. Kaç duygun var o kadar esma var. Yani kaç esma var o kadar duygun var. Demek ki her bir duygun ona medar esmayı okumak için. Öyle mi? Allah Allah. Şu okuma noktası Allah Azze ve Celle'yi razı edebilmek için olmazsa olmaz bir şey. Biz maalesef bu zamanda çok güzel cümleleri hakikatin üstünü örtmek için kullanıyoruz. Mesela başa bir hadise geliyor. Vardır bunda da bir hayır. Ya onda tesadüf olma ihtimali yok ki. Yani onda tesadüf vardır desen imanın gidiyor zaten. Onda zaten bir hayır var. Sorulacak soru o değil. Acaba bundaki o hayır nedir? Yani Allah Azze ve Celle bu hadise sistemini böyle dizdi, yarattı. Hem de cebri determinizma diyoruz ya, en küçük parça en büyüğe, bütüne hükmediyor değil mi? Çok enteresan denklemler var. Ya Rab sen bana ne demek istedin acaba? Ya bu soruyu soramadıktan sonra bunda da vardır bir hayır. Hayır bunda da vardır, ne hayır demen lazım. Acaba ya Rab bana ne demek istedin? Demedikten sonra çok güzel gözüken bir cümleyle üstünü örtüyorsun. Şimdi bu okuma hadisesinin zirvesine dedik, kendini okuma. Men arafe nefsehu fakat arafe rabbehu. Kim nefsini bilirse Rabbini de bilir. Şimdi bu okumayı yapamazsak dünya ne oluyor biliyor musunuz? Zindan oluyoruz. İşin içinden çıkılmaz bir hale geliyor. Neden? Okumayı bilmeyen bir çocuğa bir kitabı versen. Çocuğunuza hiç kitap verdiniz mi evde? Ne yapıyor kitabı? Yırtmaya başlıyor değil mi? Önce alıyor. Baba. Sonra sayfaları çeviriyor. Aradan bir dakika geçtikten sonra kitabı yırtmaya başlıyor. Dur kızım oğlum yırtma. O kitap mana dolu bir kitap. Ya zaten o manayı anlayabilse yırtmayacak. Kendisi manaya giremediğinden dolayı yırtıyor. Şu kainat kitabında. Kainat kitabı deyince yaşadığımız olayları da içine koydum. Anladınız değil mi? Sadece çiçek, böcek, elma, portakal değil. Yaşadığımız olaylar da bir kitaptır. Şu kainat kitabında adam 30 yıl geçiriyor. 30 yıllık serüven. Yediğim, içtiğim, gezdiğim, gördüğüm, doydum. Ama gezdiği yerlerin ve yaşadığı olayların manası okunamayınca meçhullerle dolu bir hayat oluyor ve diyor ki bu kadar sıkıntı bu hayatı yaşamaya değmez diyor. Allah muhafaza bu sefer kitabı yırtmaya başlıyor. Öyle oluyor değil mi? Allah Allah. Yani zahirde musibet gibi gözüken bir şeyin bile içerisinde derin anlamlar olan bir kitap mıdır? Evet öyledir. Peki okumayı bilsek rahatlayacağız. Okumayı bilmediğimizde
okuma bilmeyen küçük bir çocuk gibi hayatı yırtmaya başlıyoruz. Size padişahtan bir mektup gelse ve siz okuma bilmeseniz ne yaparsınız? Buyurun. Bakar. Ne anlam ifade eder? Ne anlam ifade edecek? Ben padişahın, sultanın gönderdiği mektubu okumayı bilmiyorum. Bakın büyükler neden çok huzurlu hayatlar yaşıyor? Hep menkıbelerde dinledik, doğru mu? Başa büyük bir olay geliyor ve verdiği tepki nasıl? Çok soğukkanlı bir tepki veriyor. Neden? Çünkü büyükler hadiselerin arkasındaki iradeyi, ilahiyeyi çok net okumuşlar. Bu arada okuma profillerini de böyle dikkat edin. Mesela bazen resmederler okumayı. Şöyle huzurlu bir ortam. Öyle mi? Bak. Kitap açılmış. Arkadan huzurlu bir müzik. Ve şöyle düşünceli bir insan. Yani okuma bilmek huzurla temsil edilmiş dikkat ederseniz. Ama okuma bilmemek de bir çocuğun yırtmasıyla neticeleniyor. Büyüklerin huzuru nereden geliyor anladınız mı? Bütün hadiseleri okumayı biliyorlar. O okuma bilmeye de iman lügatı deniyor. Hangi dil lazım okumaya? İman dili lazım, iman lügatı. Büyükler o hadiselerin arkasındaki irade-i ilahiyi okuyorlar ve bunun karşısında okumayı bildiklerinden dolayı az önce resmettik ya. Kitabı açmış şöyle huzurlu bir şekilde. Verdikleri karşılık çok soğukkanlı bir karşılık. Yani bizler o menkıbeleri okuyoruz diyoruz ki Allah Allah başına bu gelmiş. Nasıl böyle davranabilmiş? Risale-i Nur'da birisi Üstad Hazretlerini anlatıyor. Tarihçi hayatta geçiyor. Üstadı tasvir ediyor. Bakın tasvire dikkat edin. Üstadı anlatıyor. Yani tasvir şu. Üstad Hazretleri şöyle biriydi diyor. Cümleye bak cümleye. Karkış demez, irkilmez, üzülmez, acı duymaz. Mevsim bütün ömrünce ılık gölgeli bir yaz. Nasıl tasvir? Bugün bir dışarıda oturayım isteseniz arzu ettiğiniz ılık ama gölge altında bir yaz mevsimi olur. Bakın huzurun anlatıldığı tasvirler. Karkış demez, irkilmez, üzülmez, acı duymaz. Mevsim bütün ömrünce ılık gölgeli bir yaz. Üstad Rahimullah'ı böyle tasvir etmişler. Neden? 27 yıl işkenceler, sürgünler, zindanlar. Bakın bunları biliyorsunuz, anlatmak çok kolay. Ama bunların numunesini yaşayan bir tanesi çıldırıyor. Üstad Hazretleri'nin edildiği tasvir ise huzur üstüne kurulu. Nasıl, nasıl, nasıl? Bütün yaşanılan hadiselerin arkasındaki irade-i ilahiye okununca neticesinde ne oluyor biliyor musunuz? Kitabı yırtmaktan vazgeçiyorsunuz. Okuyup huzurlu bir noktaya kendinizi çeviriyorsunuz. Allah Allah. Bizim sıkıntılarımızın kökü kitabı okuyamamaktan. Tekrar edeyim, kitap deyince sadece elma, armut, portakal, kuş demek değil. Başa gelen musibetler de o. Bizim sıkıntılarımızın kökü nedir? Kitabı okuyamamak ve kitabın okunacak lügatı olan iman dilini, iman bir terminolojidir, bir dildir. Bu dili öğrenmek için hem ders, hem yaşama, hem tefekkür, hem günahlardan uzak durma diye bir kıvam şarttır. İman dili sadece lisan değil, bir kıvamın adıdır. Bu iman dilini öğrenemediğimizden dolayı başa gelen hadiseler kitap kitap geliyor ama biz okuyamıyoruz. Okuyamadığımızdan dolayı da çıldırıp yırtıp atıyoruz. Bakın bu okuyamamak çok önemli bir şey. Neden? Kullanılamayan organlar ve duygular insanı sıkar. Hiç kolu bacağı kırılan olmuştur. Değil mi? Şöyle mesela kolunuz kırıldı ve alçıda. Kolun bütün ağrıları geçiyor Mehmetcan. Hani o kırık ağrılar oluyor ya, yara izleri, ameliyat izleri. Bir gün 2 gün sonra geçiyor. Ama adamın içi sıkılıyor. Ya ne oldu, kolundaki ağrı geçti senin. Neden için sıkılıyor? Neden? Kol alçıda kullanılamıyor ya. Bir organ kullanılamazsa bir insana sıkıntı verir. Çok önemli meseledir. Öyle mi? Bak tekrar edeyim. Ameliyattan sonraki ağrıları geçmiş mi? Geçmiş. Ama hala canı sıkılıyor mu? Sıkılıyor. Geçen bir tanesi Bursa'da bizim Uğur var. O da burada herhalde kolunu incitmiş. Bütün ağrıları geçmiş. Yine alçıya almışlar. Baktım kolunda bir iz var. Bu ne Uğur dedim. Ya doktoru bekleyemedim. Yırttım attım diyor bütün alçıyı. Güçlü de sporcu da bir olan ya, dayanamamış. Ya niye attın? Yani senin ağrın mı var? Yok. Yara izin mi var? Yok. Bir organı kullanamamak sıkıntı verir. Biz kainat kitabını okuyamadığımızda duygularımızı kullanamıyoruz. Ve bunun neticesinde de bunlar sıkıntıya dönüşüyor. Bu derslerden çıkınca bir lezzet alıyor musunuz? Alıyorsunuz. Lezzet almanızın temel sebebi şudur. Dersin içerisinde duygularınızı kullanıyorsunuz. En büyük de tefekkür değil mi? Dersin içinde duygularını kullandığında, tekrar edeyim, bir organ kullanıldığında ne veriyordu? Lezzet veriyordu. Dersin içerisindeki duygularını kullanınca da dersten çıkınca diyorsun ki ders bana çok lezzet verdi diyorsun. Sebebi bu. Allah Allah. Bir de köhne dünyanın karanlıklarında iman dilini bilmeden o esmaları tanıyacak duyguların hiçbirini kullanamadığını düşün.
Başka bir zindana gerek yok ki. Başka bir derde gerek yok ki. Ya hayat mertebeni hayvandan bile aşağı düşüreceksin. O seviyede belli bir yaşam standartı sürebilirsin. Ya da insan olarak ızdırap çekeceksin. Öyle devam edeceksin. Şimdi bu dersin konusuna geçiyorum. Dersin ana konusu şu. Kainat kitabındaki cüz'i hadiseler, teferruat dediğimiz hadiseler kolay okunuyor. Bir kuşun üstündeki sanat. Doğru mu? Kolay okunuyor mu? Küçük hadiseler. Bir bebeğe bakıyorsun. Okuyor musunuz bebekten? Değil mi? Kim bebeği eline alsa maşallah Allah ne güzel yaratmış. Hatta esprisi var değil mi? Seni yaradan ne tatlı yaratmış diyor değil mi? Yani şimdi bu herkese yayılmış. Yani teferruat dediğimiz küçük şeylerde Allah Azze ve Celle'nin esması rahat okunuyor mu? Rahat okunuyor. Mesela bir örnek vereyim. Lotus etkisi diye bir şey var. Duymuş muydunuz? Şimdi bu kelebeğin kanadı pulcuklardan oluşuyor. Peki bu kelebeğin kanadı kirleniyor mudur? Kirleniyordur. Kelebek kanadını kendisi temizleyebilir mi? Temizleyemez. Ne eli yetiyor oraya, ne ayağı yetiyor. Ne olacak? Kirli mi kalacak? Hayır. Çok enteresan. Lotus etkisi. Kelebeğin kanadını Allah Azze ve Celle pulcuklardan yaratmış. Hem de şöyle dokunsan düşecek pulcuklar. Kir o pulcuk çıkıntılarının üzerinde birikiyor. Ya bir rüzgarın esmesi ya da bir yağmur tanesinin dokunup ağırlık vermesiyle pulcuğu atıyor. Pulcuğu atarak kelebeğin kanadının temizlenmesine söyleyin. Lotus etkisi deniyor. Bonn Üniversitesi bunu incelemiş. Şöyle incelemeye başlamış. En az temizlik gerektiren yapraklar en girintili çıkıntılı yapraklar. Normalde girinti çıkıntıda kir daha çok olur. Ama girintili çıkıntılı yapraklar lotus bitkisini inceliyor. Ya girintili çıkıntılı yapraklar nasıl olur da en az temizlik gerektiriyor deyince bu lotus etkisini bulmuşlar. Pulcuklar oluyor. Pulcuklar bir yağmur tanesi ya da bir rüzgarın değmesiyle kirle birlikte kendisini atıyor. Nilüfer çiçeğinde de aynı özellik vardır. Başka? Şu reklamı duydunuz mu? Kendini temizleyen dış cephe boyası. 5 yıl garantili. Duydunuz mu bunu? Duydunuz. Bekir, inşaatlarda kullanıyor musunuz? Kendini temizleyen dış cephe boyası. 5 yıl garantili. İşte o dış cephe boyasını bu lotus etkisine bakarak üretmişler. Yani bir kelebeğin kanadına, bir lotus bitkisine, bir nilüfer çiçeğine. O yüzden içerisine mikro düzeyde pulcuklar oluşturduklarından dolayı, Aytun siz Almanya'da kullanıyor musunuz bunu? Kullanıyoruz, evet. Kullanıyorsunuz değil mi Almanya'daki inşaatlarınızda? İşte o pulcuk sistemini Allah'ın yarattığı bir sanattan taklit ederekten bu sistemi oluşturmuşlar. Bak Almanya dedim, şimdi aklıma geldi. Almanya'da şu da var, o otobanların arasındaki hız denetimi yapan kameralar var ya, kamera camlarını da bu şekilde üretmişler. Yani bir rüzgar deyip bir yağmur yağdığında kendisini temizleyebilecek, pulcukları dökebilecek şekilde yine buna emsal yaparak üretmişler. Ne enteresan olay. Anlaşılması kolay mıydı? Kolaydı. Neden? Dersin ana konusu. Küçük, cüz'i ve teferruat olan bir şeyde Allah'ın sanatını okumak kolay mıdır? Kolaydır. Ama külli unsurlarda akıl ihata edemediğinden, göz tamamını içine alamadığından Allah'ın sanatını okumak çok zor. Bu külli unsurlar dediğimi bugün ezberleyeceğiz. Anasır erba dediğimiz 4 külli unsur var. Nedir onlar? Işık, hava, su, toprak. Tekrar edelim. Işık, hava, su, toprak. Akıl ihata edemediğinden çok tesadüf hareket ediyor gibi gözüküyor. Yani cüz'i bir şeyde, küçük bir şeyde, bunu Allah ne güzel yaratmışı kolay söylerken, ışık, hava, su, toprak gibi külli unsurları akıl ihata edemediğinden, cümleye dikkat edin, ondaki intizamı algılayamadığından, aman canım bu da tesadüftür deyip silip atıyor işte. Dersin ana konusunu anladınız mı? Şimdi ya ne enteresan kuşlar var ya. Ben telefonumda biriktiriyorum böyle. Arada da açıp izletiyorum size. Ya o hayvanlar, böcekler, kuşlar. Ya almış, ince ince boyamış, bezemiş, süslendirmiş. Yani başka 7 düvel toplansa bundan başka bir cevap yok. Ama intizamını algılayamadığın külli unsurlara aynı şeyi rahatça diyemiyorsun. Öyle mi? Işık. Külli bir unsur mu? Bütün kainat aydınlanıyor. Işık. Hava. Bütün kainatta var mı? Su. Her yerde var mı? Toprak. Her yerde mevcut mu? Mevcut. Bu dördündeki intizamı ihata edip akıl algılayamadığından dolayı
Hadi canım sen de bunları tabiat yarattı. Bunlar kendi kendine oldu. Bunlar tesadüfen oldu deyip silip atıyor. Dersin ana konusu anlaşıldı mı? O yüzden bugünkü dersin ismi teferruat penceresi. Ana konumu biraz daha anlatmam lazım. Ana konum anlaşıldı. Teferruatlarda Allah Azze ve Celle'yi okumak kolay oluyor. Ama külli unsurlarda ışık, hava, su, toprakta Allah Azze ve Celle'yi okumak zor oluyor. Şimdi bir insanın vahdeti anlaması için intizamı algılaması lazım. Burada bir düzen var, demek birlik var. Sistem böyle çalışıyor. Vahdeti algılamak için neyi okumak lazım? İntizamı okumak lazım. Şimdi insanın gözü bir şeyde intizamı algılarsa onu tesadüfe vermez. Bir sofra hazırlanmış, tantunisi böyle kalem gibi. Tuzu limonu tane tane. Erbay abi yedin mi aşağıda tantuniyi? İntizamı nasıldı? Değil mi? 10 numara intizam vardı. Şimdi bunun ustasının olmadığına kimse seni inandıramaz. Olayı anladınız mı? Akıl bir şeyde intizamı görürse onu tesadüfe vermez. Der ki ilim ve irade sahibi birisi bunu yapmıştır. Öyle mi Aytun? Değil mi? İntizamı algılarsa kesinlikle birisi var der. Ama geniş dairede olan ışık, hava, su, toprak gibi anasır erbaa akıl ihata edemiyor. Ondaki intizamı algılayamıyor. Göze dağınık gözüküyor, sonra ne diyor akıl ona? Aman canım bu kendi kendine tesadüfün işidir diyor. Şimdi birisi düz bir asfalt görse bir mühendisin eli değmiş der mi? Der. Neden? Neyi algıladı? İntizamı. Düzeni algıladın mı? Algıladın. Dümdüz kaymak gibi bir asfalt. Çıktım buradan otoban yoluna. Dümdüz değil mi böyle? Hatta yolda sürekli aynı konuşma geçiyor. Ne diyorsun? Otobanı da ne güzel yapmışlar. Bak hiç yani kendi kendine olmuştur diye bir şey bunu kimse söyler mi? Söylemiyor. Bak her uzun yolda özellikle o Ankara otobanı var ya. Ne diyorsun orada? Her muhabbet. Ya bu yolda ne güzel yapılmış. Kaymak gibi diyorsun. Neden? Dümdüz bir asfalt gördüğünde akıl ondaki intizamı algıladığından tesadüfe vermiyor. Dağlara, taşlara, çamurlu toprağa bak. Aynı intizamı algılamakta zorlanıyorsun. Zorlananlar ne olarak karşılık veriyor? Aman canım tesadüfün işidir. Tabiat yapmıştır diye bunları dağıtıyor. Bir fabrikanın bacasından tüten duman görseniz, aklınız ondaki intizamı algılar mı? Çok dağınık gözüküyor, doğru mu? Bir şelaleden sıçrayan suyu görseniz, aklınız ondaki intizamı algılar mı? Algılayamaz. Bakın bizim cüz'i ilmimiz asfaltın düzlüğünü anlayabiliyor. Masaya konulan bir sofranın düzgünlüğünü anlayabiliyor. Onları anlayacak 3-5 tane ilmimiz var. 3-5 ilmimle masaya bakıyorum. İntizam var, tesadüf olamaz. 3-5 ilmimle asfalta bakıyorum. İntizam var, tesadüf olamaz. Benim o 3-5 ilmim sonsuz ilme dönüşseydi, fabrikanın bacasından tesadüf gibi tüten dumanın bir saniye sonra milimine hangi hareketi yapacağını bilebilirdim. Çünkü onlar bir intizam içerisinde hareket etmektedir. Birisinde enerji, momentum korunumu, kütle çekimi, eylemsizlik, ısı, sıcaklık, basınç, ilahir yasaların her biri sonsuz seviyede olsaydı bir saniye sonra duman şu kadar milim şu hareketi yapacak diyebilirdi. Gözümüzde tesadüf gibi damlaları sağa sola sıçrayan şelalenin suyu milim gram gram şuraya dökecek, şu hızda dökülecek, şu uzaklığa düşecek diye anında tespit edebilirdik. Büyük şeylerdeki ışık gibi, hava gibi, su gibi, toprak gibi intizamı algılayamamamızın sebebi bizim ilmimizin ona yetmemesi. Ne yapacağız? Küçük şeyleri o kadar güzel anlayacağız ki büyüye tümevarım yapacağız. Anlaşıldı mı? Evet. Şimdi Üstad Hazretleri 20. pencerede bu teferruat meselesini anlatıyor. Ama Allah'ın varlık delilleri noktasında çok enteresan noktalara değinecek. Bunun başında bir Arabi metin var. Ben bunu 20 kez okuduğumda Üstad Rahimullah şiir gibi çok güzel şeyler yazmış dedim. 21. okuyuşumda ders de biraz kafamda bağlandı ve aklım yerinden oynadı. Aman. Kuşun kendisinde değil, ötüşündeki intizamı görüp Allah'a vermek de tevhidmiş dedim. Suyun kendisinde değil, yağmurun düşerkenki şırıltısında intizamı görüp Allah'a vermek
İşte tevhidin aslı buymuş dedim. Neden teferruat penceresi dediğimi anladınız mı? Ana konumuz bizzat suyun kendisi olmayacak. Suyun yağmur tanesinin düşüşündeki sesi, kuşun cıvıltısı, rüzgarın keman gibi çalınışı meğer intizamın doruk noktasıymış. Günlük hayatta nasıl geliyor? Tesadüf gibi geliyor mu, gelmiyor mu? Geliyor değil mi? Bakın, onun lügatını, dilini, o ölçüde iman terminolojisini öğrenip anlamadıktan sonra evet canım bir Allah yapmıştır diyeceğiz ama hiçbir şey anlamayacağız. Dersi anladınız mı neden teferruat penceresi olduğunu? Başlayalım mı derse? Buyurun. Bismihi Subhanehu. 33. söz 20. pencere. Haşiye. Şu 20. pencerenin hakikati bir zaman Arabi bir surette şöyle kalbe gelmişti. Sen her noksandan münezzehsin, ne büyüktür saltanatın, ışığın parıldaması. Bak neyi dedi ışığın? Çok enteresan tevhid delilleri var. Evet. Senin nurlandırman ve teşhir etmendendir. Işık sanat-ı ilahiyi halise neşretmek içinmiş. Evet. Fırtınanın dalgalanması. Şiir gibi geliyor değil mi? Dersin sonunda şiir gibi gelmeyecek. Fırtınanın dalgalanmasında intizam delili varmış. Evet. Senin yönlendirmen ve görevlendirmendendir. Sen her noksandan münezzehsin. Ne büyüktür saltanatın. Ma azame sultanek, yani sigay tacip deniyor buna. Hayret ediyor Üstad Hazretleri burada. Evet. Nehirlerin fışkırması senin depolayıp emre boyun eğdirmendendir. Tekrar ediyorum bakın, konu nehir değil. Buyurun. Nehrin fışkırması. Bugünkü ders bu. Biraz anlaması zor. Her bir kelime birbirine bağlanınca ya konu nehrin fışkırmasıymış dedim. Evet. Taşların süsleri senin tedbirin ve şekillendirmendendir. Sen her noksandan münezzehsin. Ne eşsizdir senin hikmetin. Çiçeklerin tebessümü senin süsleyip güzelleştirmendendir. Meyvelerin süslenmesi senin inamın ve ikramındandır. Burada teberrüç kelimesini de kullanıyor. Teberrüç burada şu demek. Süslendirilip arza endam etmesi. Arapça metninde teberrüç diyor. Yani bir şeyin süslenip arza endam etmesi bu manadaymış. Evet. Sen her noksandan münezzehsin. Ne güzeldir senin sanatın. Kuşların cıvıldaşması. Tekrar araya giriyorum ama bak konu bugün kuş değil. Kuşun cıvıldaşması. Evet. Senin konuşturman ve yakınlaştırmandandır. Damlaların şıpıltısı senin indirmen ve fazlındandır. Damla değil şıpıltısı. Ya burada intizam delili mi olur ya? Biz her gün musluk açıyoruz. Şıpıltı çıkıyor. Ruhun frekansıyla o şıpıltı sesini Allah kasten yaratmış. Kuşun cikcikiyle ruhunun hoşlanmasını Allah kasten yaratmış. Bak çocukluğumdan beri çam ağaçlarının altına girerim. Cırcır böceği ve Ağustos böceğinin o yazın şıngırdaşması. Ya Allah Allah, böyle dertlerim ufak ufak akıyor gidiyor yani. Siz de bilmiyorum farklı şeyler yaşıyorsunuzdur. Çoğunda da etrafım müsaitse şöyle bir uzanırım, gözümü kapatırım, bütün dertlerimi düşünürüm, Allah'ın kudretini, büyüklüğünü düşünürüm. Ya Allah Allah, görsen şöyle vurup evden kovmaya çalışırsın. Ağustos böceği, cırcır böceği yani. Ya onun ötüşüyle ruhumun rahatlama frekansı bir intizam dairesinde Allah'ın varlığını bana göstermek için hususi bir yaratılışmış. Böceğin varlığı değil ha, cırlaması ya. Neden teferruat penceresi dediğimizi anladınız mı? Yani böceği inceliyoruz. Ama böceğin cırlaması. Bak ne diyordu? Kuşların cıvıldaşması. Şurada ne dedi? Nehrin fışkırması. Ya burada intizam varmış ya. Burada intizam varmış yani. Ne kadar enteresan ya, ne kadar enteresan. Hayatınıza şu gözlüğü takıp bir bakın. Çok enteresan cüz'i hadiselerde huzuru bulduğunuz olacaktır. Ya da aksine ruhunuzun sıkıldığı olacaktır. Yani şu lügatı öğrendiğimizde biz bunun nedenini anlayacağız. Ve diyeceğiz ki hayır, ben buralara gitmek istemiyorum. Bunları yapmak istemiyorum. Çünkü o cüz'i gibi gözüken hadiselerdeki intizam beni rahatsız ediyor. Ben bunları yapmak istiyorum, buralara gitmek istiyorum. Çünkü o cüz'i teferruat gibi gözüken hadise benim ruhumun frekansında rezonans buluyor. Nasıl? Nasıl? Akıl almaz bir olay değil mi? Yani şunu okuyabildiğini düşünsene. Yani Üstad Rahimullah neden o ağaçlardan, çiçeklerden, böceklerden ayrılmamış? Bu dersleri yapınca anlıyorsun yani.
bir amaca doğru, bir amaca matuf hareket etmiş yani. Buyurun. Sen her noksandan münezzehsin. Ne geniştir senin rahmetin. Ayların seyretmesi senin takdirin ve tedbirinle. Senin döndürmen ve aydınlatmandandır. Sen her noksandan münezzehsin. Ne aydınlatıcıdır senin delilin, ne engindir saltanatın. Şu gözlüğü takabilirsek, imanın bu lügatını öğrenebilirsek, böyle karışık gözüken her hadisenin manidar olduğunu anlayacağız. Şurayı tekrar söyleyeyim. İman lügatı şöyle öğreniliyor. Önce kainat ve mevcudattaki hadiseleri okuyorsun. Daha sonra başına gelen olayların sebebini anlıyorsun. Bunun sebebini anlayınca da uzak durursun ve huzuru elde edersin. Çok enteresan değil mi? Yani böyle zahire baktığında ağaç, kuş, rüzgar, böcek konuşacağız. Ama halbuki bir insanın, ben çok arzu ediyorum dünyada huzurlu olmayı, bilmiyorum. Çünkü imanda saadet-i dareyn var ya, iki cihan huzuru. Ben dünyada da çok istiyorum. Bu derslerin içerisinde saklıymış. Buranın kodlarında saklıymış. Ne kadar kıymetli. Buyurun devam edelim. Her şeyin melekutu elinde olan Allah her türlü kusurdan münezzehtir. Yasin suresi. Hiçbir şey yoktur ki hazineleri bizim yanımızda olmasın. Her şeyi biz belirli bir miktarla indiririz. Rüzgarları da biz aşılayıcı olarak gönderdik. Sonra gökten bir su indirip onunla sizi suladık. Yoksa o suyu hazinesinde saklayan siz değilsiniz. Hicr suresi. Nasıl cüz'iyat ve neticelerde ve teferruatta kemali hikmet ve cemali sanat görünüyor. Olayı anladınız mı? Gene konuyu teferruata bağladı. Şimdi burada 4 kelimeyi öğrenmemiz lazım. Önemli kelimeler bunlar. Kelimelerimiz şu: cüz, kül, cüz'i, külli. Cüz, kül, cüz'i, külli. 4 kelime var. Somut olan şeylerde kül ve cüz tabiri kullanılır. Mesela benim bedenimin tamamına ne diyelim? Kül diyelim. Peki böbreğime ne diyelim? Cüz diyelim. Dikkat edin. Külden bir parçayı çıkardığında, cüzü çıkardığında külde eksilme olur. Doğru mu? Somut olan şeylerde eksilme olur mu? Evet, olur. Bir kitabın tamamına kül diyelim mi? Diyelim. 10 sayfasına ne diyelim? Cüz diyelim. Somut olan şeylerin tamamına kül, parçasına cüz dedik. Var mı sorun? Geçiyorum. Soyut olan şeylerde de külli ve cüz'i tabirlerini kullanacağız. Enteresan bir olaydır. Külli de olsa, cüz'i de olsa aynı isimle isimlendirilir. Örnek vereyim: külli irade, cüz'i irade. Doğru mu? Külli ilim, cüz'i ilim gibi. Ve külliden bir parça çıkarıp cüz'i oluştuğunda küllide bir eksilme olmayacaktır. Şimdi örnekleyelim. Işık külli midir? Küllidir. Onun cüz'i bir parçası ortama düştüğünde bir eksilme olmayacaktır. DNA yazılımı küllidir. Bir hücreye aynı programı gönderdiğinde kendisinde eksilme olmayacaktır. Allah'ın iradesi küllidir. Benim iradem cüz'idir. Benim irademe yansıyınca haşa Allah'ın iradesinde bir eksilme olmayacaktır. Bizim ilmimiz nereden gelir? Allah'ın ilminden. Bakın, canlıları inceliyoruz, biyoloji ilmi ortaya çıkıyor. Doğru mu? Madde inceliyoruz, kimya ilmi ortaya çıkıyor. Daha sonra da haşa Allah'ın ilmini beğenmiyoruz. Ya ne enteresan. Şimdi ben şurada bir kitabı alsam, mükemmel özetini çıkarsam, mükemmel ama. Sonra desem ki ya ben mükemmel özet çıkardım ama kitapta iş yok. Olur mu? Olmaz. Biyoloji efsane, kimya efsane. Haşa Allah'ın ilminde mi? Haşa sorun var. Yani düz mantığımızda da problem var. Allah Azze ve Celle'nin ilmi küllidir. Bizim ilmimiz o ilimden geleceğinden cüz'idir. Allah Allah. Devam edelim mi? Bu 4 kelime tamam mıdır? Kül ve cüz somut şeylerde, külli ve cüz'i soyut şeylerde. Bence oturdu gibi. Devam edelim, buyurun. Öyle de tesadüfi ve karışık tevehhüm edilen külli unsurların, büyük mahlukatın zahiren karışık vaziyetleri dahi bir hikmet ve sanat ile vaziyetler alıyorlar. Bir çiçeğin açıp solması cüz'i bir hadise mi? Küçük bir hadise. Akıl bunu anlayabiliyor mu? Anlayabiliyor. Ama bir bahar devrilip yerini kışa verdiğinde tesadüf gibi gözüküyor. Neden? Aklımız ihata edemiyor. Ondaki büyük intizam algılanamıyor. Küçük mahlukat üzerinde Allah'ın isimlerini okumak kolay. Ama büyük unsurlar üstünde Allah Azze ve Celle'nin isimlerini okumak
Daha zor oluyor. O unsurları tekrar edelim. Işık, hava, su, toprak. Anasır erba. O yüzden bugünkü ders bize şunu öğretecek. Bir anda büyük olayları ihata edemeyebilirsin. Onun tamamındaki intizamı görmekte zorlanabilirsin. O yüzden teferruat dediğimiz küçük hadiselere hayret edip ondaki hikmetleri anlayacaksın. Sonra da tüme varım yapıp bu küçük hadiseler bu kadar hikmetliyse demek külli hadiselerde de muazzam intizam ve hikmet vardır diyeceğiz. Şimdi okuyacağımız yere şöyle bir not ekleyebilirsiniz. Bir ışık unsuru. Bu paragrafta Üstad Hazretleri onu anlatacak. Işık unsurunu. Bir ışık unsuru. Buyurun. İşte ziyanın parlaması, sair hikmetli hidematının delaletiyle yeryüzünde masnuat-ı ilahiyeyi izni Rabbani ile teşhir ve ilan etmek. Bak, ziyanın parlamasının vazifesi teşhir, ilan. Ne geldi aklınıza? Sergi geldi mi? Buyurun devam edelim. Demek bir sani hakim tarafından ziya istihdam ediliyor. Yani ziya dediği burada güneş istihdam ediliyor, değil mi? Evet. Çarşı-ı alem sergilerinde Bak bir dakika durur musun? Bak şu cümledeki güzelliğe bakar mısın? Buyur. Çarşı-ı alem sergilerindeki antika sanatlarını onun ile iraye ediyor. Yani gösteriyor, irade ediyor. Şimdi diyor ki ya o güneşi istihdam eder, antika sergilerini gösterir. Önce şu antika kelimesinin üstünde duralım. Bir şeyin antika olmasında iki şart vardır. Onun sanatkarı kadim olmak zorundadır ve o eserin ikincisi olmamak zorundadır. Bana yeryüzündeki Allah'ın yarattıklarından antika örneği verebilir misiniz? Her şey. Bizde dahil mi? Bizde dahil. Neden? Bir, onun yaratıcısı kadim. Yani Allah ezel ve ebed. Doğru mu? İki, yarattığı bir şeyin örneği yok. Antikanın şartı buymuş. Anlaşıldı mı? Bir şeyin antika olmasının iki şartı var. Bir, onun sanatkarı kadim olacak. İki, ondan bir daha üretilmeyecek. Bütün mahlukat antika mı? Bütün mevcudat antika. Allah Allah. Aşağı Allah'ın bütün eseri öyleymiş. Şimdi dikkat edin, kainatı sergi salonuna benzetti. Sergi salonunda sergilenen antikalar önemli midir? Önemlidir. Peki ondan daha önemli bir şey söyleyebilir misiniz bana? Işık. Çünkü o sergi salonunda ışık olmazsa sergilediğinizin her biri mantara döner. Hiçbir önemi kalır mı Burak? Kalır. Bak, sergiye giden adam gülüyor. Bizim gibi ömrü mahallenin manavında geçen adam da acaba sergide ne gösteriyorlar diye, değil mi? Böyle düşünüyor bak. Gülenler biraz entelektüel kardeşlerimiz, arkadaşlarımız. İyi ki aramızda sizin gibi böyle arkadaşlarımız da var. Şimdi bak, sergi salonundaki antikalardan daha önemli bir şey var. Onun aydınlatılması. Sergi salonlarında o yüzden kaç farklı açıdan ışık veriyorlar? O açıdan veriyor, o açıdan veriyor, özel ışık veriyor. Biz bugün çok güzel bir ışık bulduk. Şekli, şemali 10 numara. Ya dedik bunu alalım şöyle, hani o mutfağın üstünde sarkıtırsın ya, medresede kullanırız diye. Bir aldık, şu kadarcık bir şey gösteriyor ışık. Ya bu ne biçim ışık dedik, meğer obje ışığı mıymış, neymiş? Yani o eşya konuluyormuş, üstüne o takılıyormuş, şey diyormuş. Her yer karanlık, sadece o eşya var. Yani o, biz ne bilelim o manayı yani. Biz el fenerini oyuncak yapmış, oynamış adamlarız. Pilini değiştiriyorsun, onu öne koyuyorsun. Yani çocukluk böyle geçtiği için onu anlayamıyorsun yani. Bir sergi salonundaki ışığın tesadüfen konulma ihtimali var mı? O antika sanat nasıl büyük emeklerle oraya getiriliyorsa ışık da asla tesadüfen olamaz. Allah Allah. Sanatlarını sergileyenin amacı misafirlerin görmesidir. Doğru mu? Bak, tesadüfe asla yer yok. Hikmet diye bir kelime var. Faydaları gözeterek iş yapmak demek. Hikmet ne demek? Faydaları gözeterek iş yapmak demek. Bir şeyde hikmet varsa, yani fayda varsa kasten yapıldığına delildir. Yani ben bu tesadüf kelimesini zikretmekten bile içtinab ediyorum. İstemiyorum. Yani o kadar uzak bir kelime ki bize tesadüf falan. Yani böyle bazen dinleyenlerin aklına karışıklık geliyor ya, tesadüf diye bir şey var mı diye. O karışıklığı gidermek için arada kullanıyorum. Tesadüf. Yoksa ben böyle bir kelimeyi, benim hayatımda bir karşılığı yok yani. Ben bir şey yaşadığımda diyorum ki acaba buradaki mana neydi, ben niye anlayamıyorum. Tesadüf diye bir şey yok yani. Çünkü bir şeyde hikmet varsa kasten yapılmıştır. 10 numara sofra seriliyor. Hikmet var mı? Var. Kasten yapılıyor. Şuradaki dizayn, şuradaki organizasyon. Bak şuraya biri ışık koymuş, biri kamera koymuş. Yani bir şeyde hikmet varsa kasten yapılmıştır. Bunu 700 yıl beklesen tesadüfe vermek mümkün değildir. Peki bu dünya sergi salonunda güneş gibi hikmetli bir şeyin oraya tesadüfen konulma ihtimali var mı? Mümkün mü? Mümkün değil ya. Peki güneş orada kasten varsa bu kasten koyanın varlığını gösterir mi, göstermez mi? İman terminolojisini anlayan küçük bir çocuk olsa güneşi görüp Allah Allah der. Başka hiçbir şey diyemez. Hiçbir şey diyemez. Neden? Çünkü mantık ve orta akıl bunu gösteriyor. Sergi salonundakiler kasten yapılacak
kainattaki bu kadar ulaşılmaz yapılar tesadüfen olacak ve oraya güneşi koyanı göstermeyecek. Yani buna çocuk bile inanmaz. Bakın Nuh 16 ne diyor? Ve cealel kamera fihinnen nuren ve ceale şemse siraca. Ayı onların arasında bir nur kıldı. Hani ola ki kimin koyduğunu merak edersin, işte onu da söylüyor. Ve güneşi de bir siraç kıldı. Allah Allah. Kainatı sergi salonu olarak bize gösterip tanıtıp aslında kendini bize tanıtmak isteyen Allah'ın binbir farklı açıdan ışığı verdiği cismin adına güneş deniyor. Doğu açısından başlıyor mu şöyle aydınlatmaya? Bak bak. Sergi salonu değil mi kainat? Allah Azze ve Celle şöyle doğudan başlıyor. Tepe açısından veriyor. Batı açısından da günü sonlandırıyor. Diyor ki tamam sergi bitti, hadi gidin bir dinlenin, yarın yeniden başlarız. Ya Allah Allah, ne kadar enteresan olaylar ya. Bu güneş şimdi Allah'ın varlığından haber verir mi? Vermez mi? Dünyanın 1.300.000 katı büyüklüğünde bir ışık. Rakamı anladınız mı? Dünyanın 1.300.000 katı büyüklüğünde bir ışık. Tesadüfen orada olabilir mi ya? Sergideki aydınlatma tesadüf olmayacak, evindeki aydınlatma tesadüf olmayacak, arabanın farları tesadüf olmayacak, saatin ışığı tesadüf olmayacak. Sen geleceksin şimdi güneşe tesadüf hiç kimsenin varlığını göstermez diyeceksin. Çok üzücü bir şey. Bir şey mi diyeceksin abi? Abi biz 25. söz dersini işlerken orada bu güneşle ilgili kıyamet alametlerine bir kısım vardı. Ya şemsü küvirat, güneş dürüldüğü zaman. Orada üstad bir tabir kullanıyor. Nasıl ki bir mücevherci mücevherini gösterdikten sonra dürüp topluyor, kaldırıyor. Ya. Aynı şekilde kıyamette de güneşi dürecek, kaldıracak. Allah Yani yıllardır Allah. bizim o güneş dürüldüğü zaman ayetini anlayamamıştık. Üstad çok kısa ve öz bir şekilde. Evet. Aynı şekilde hani o sergi sarayında gösteriyor. Dürüldükten sonra biz anlıyoruz yani. Ya. Hani dürülmeden anlamak lazım Evet, aslında. evet. Halbuki İnşallah. kıyamet gelince dürülecek, o zaman anlayacağız. Evet, evet. Dediğin gibi şimdi o şiddeti zuhurundan anlamadığımız şeyi ancak şimdi anlarsa kıymetli oluyor. O Aynen sergi öyle. sarayında. Aynen öyle. Güneşi anlatmaya devam edeceğim. Şu detayı bir tam kafamıza oturtalım. Başlık olarak güneş diyebilirsiniz notlarınıza. Büyük başlık. Hemen tesadüf değildir deyince bitti en uzun dediği yer demediniz değil mi? Yıldız ve gezegen nedir? Yakıtını termonükleer reaksiyonlar ile üretene yıldız denir. Ne gibi? Güneş gibi. Yakıtını bu şekilde üretemeyene de gezegen denir. Ne gibi? Dünya gibi. Anladınız mı? Güneş bir yıldızdır, yakıtını üretebilir. Dünya bir gezegendir, yakıtını üretemez. Yıldızlar ne biliyor musunuz? Periyodik cetvelin sebebi. Yani Allah Azze ve Celle yıldızlarda süpernova patlamalarını yaratmasaydı, onlarla dünyayı dövmeseydi, bizim bugün periyodik tabloda, kimya derslerinde hiçbir sıkıntı çekmeyeceğiz. Konuşacağımız iki element vardı. Neydi biliyor musunuz? Helyum, hidrojen. Bundan başka ne demir? Demiri falan biliyorsunuz değil mi? Hani değil mi? Süpernova cihetinde kendini öldüren, sönen yıldızların o yüksek sıcaklığı neticesinde oluşturduğu demirle dünyayı dövüp enzelna. Yani demiri indirdi diyor. Yani nasıl? Yani biz çıkarıyoruz demiri. Ayet indirdi diyor yani. Tabii indirir. Süpernova patlaması yıldızların dönmesi neticesinde oluyor. Yani yıldızların bu enteresan hadiseleri yaşanmasaydı periyodik tabloda iki element konuşacaktık. Biri helyum, diğeri de hidrojen olacaktı. Alt başlık güneş sıradan bir yıldız. Sıradan deyince ağrınıza gitti değil mi? Ya Allah'ın serveti çok serveti. Güneş sıradan bir yıldızdır. Onun özel ismi de güneştir. Kütle, yarıçap ve ışınım gücü olarak diğer yıldızlarla kıyasladığımızda sıradan bir yıldız haline dönüşüyor. Şimdi dünyanın büyüklüğünü biliyorsunuz değil mi? Buradan zihnen Diyarbakır'a gidin, Ankara'ya gidin, İstanbul'a gidin, Londra'ya gidin, Afrika'ya gidin. Geçen gittik Özbekistan'a gidin değil mi? Asya'ya gidin, Doğu'ya gidin, Batı'ya gidin oradan, Avrupa'ya gidin. Yani her birine gittiğinizde dünyanın ne kadar büyük olduğunu görüyorsunuz. Yani ben dünyayı gezdim diyen bir adam tamamını değil, kaçta kaçını gezmiştir Allah bilir. O dünyadan 1000 tane birleştiriyorsun Jüpiter oluyor. Jüpiter'in içerisine 1000 tane dünya sığıyor. Güneşin içine 1300 tane Jüpiter sığıyor. Uystu diye bir yıldız var. Uysti. İçine 5 milyar tane güneş sığıyor. 5 milyar güneş içine sığıyor. Allah Azze ve Celle'nin servetine dikkat ediyor musunuz? Çok enteresan değil mi? Bu yıldız olan güneş dünyadan 150 milyon kilometre uzakta. Devasa bir plazma topu ve güneşin üzerinde lekeler var. Hani bazı belgesellerde ona rastlamışsınızdır. Güneş lekesi, güneş lekesi. O güneş lekesi bile dünyadan büyük.
Şimdi Allah Azze ve Celle'nin servetini bir zihin alıyor mu? Bilim adamları ortalama hesap yapmış ve Güneş'in yıllık kütle kaybı 10 üzeri eksi 11 olabilir demiş. Bu kütle kaybı neticesinde 100 milyar yılda Güneş kütlesini bitirebilir demiş. Ama bununla birlikte ekliyorlar. Allahu alem diyorlar. Dünyanın ömrü varsa yoksa 100 yıl diyorlar. Üstad Hazretleri'nin bir talebesi de Allahu alem, yani biz bilmeyiz ama hakikatini Allah bilir diyerekten bir yorum yapıyor. Diyor ki herhalde diyor zannımızca bu dünyayı siz görürsünüz, çocuğunuz görür, daha torununuz görmez diyor. Açıkçası ben de biraz bu kanaatleri taşıyorum. Ahir zaman olduğunu, dünyanın görevinin bitmeye de yakın olduğunu biraz kanaat taşıyorum. Herhalde kimle muhabbet etsem de ortalama bunları söylüyorlar. Yani Güneş'in kendi kütlesini bitirecek bir ömrü mevcut değil. Alt başlık Güneş enerjisi. Yeryüzündeki hayatın enerji kaynağı nedir? Güneştir. Güneşsiz enerji kaynağı çok az canlıda vardır. Kimlerde? Yanardağların içerisinde radyoaktif bozulmalar olur ve bunun sonucunda bir ısı üretilir. İşte o ısıda yaşayan bazı organizmalar vardır. Bunlar güneşin enerjisine ihtiyaç duymazlar. Bir de okyanusun diplerinde, magmaya yakın yerde yaklaşık 400 derecelik bir ısı üretilir. Bir de buradaki organizmalar güneşe ihtiyaç duymaz. Neden? Çünkü enerji kaynağı, yani ısı kaynağı olarak başka iki şey bulmuşlardır. Ama bunun haricindeki yeryüzündeki insandan koyuna, koyundan marula bütün yaşamın enerji kaynağı güneştir. Çok enteresan değil mi? Ve yine bilim adamları şunu söylemiş. Demiş ki bir iğne ucunu güneş kadar ısıtsaydık 1600 kilometre çapında her şeyi öldürürdü demiş. Nasıl bir enerji olduğunu da hayal edebiliyor musunuz? Bir iğnenin ucunu güneş kadar ısıtsaydık 1600 kilometre çapında. Bakın Mersin'den İstanbul 1000 kilometre. Daha devam edin, 1600 kilometre çizin. Onun çapını alın, şöyle bir daire oluşturun. Orada bütün hayatı sonlandırırdı, öldürürdü demiş. Bir iğne ucun üstüne. Güneşin mesafesi bile ne kadar hikmetli olduğu zihninize geldi herhalde, değil mi? Allah Allah. Alt başlık Güneş sistemindeki denge. Şimdi biz Güneş'i konuştuk ama Özgür, bir de Güneş'in neyi var? Sistemi var. Ya bu sistemde birkaç tane argümanı şöyle konuşalım. Güneş'ten 58 milyon kilometre ileri gidin, Merkür var. Doğru mu? Güneş'ten 108 milyon kilometre gidin, karşınıza Venüs çıkıyor. Güneş'ten 228 milyon kilometre ileri gidin, Mars çıkıyor. Kızıl gezegen dedikleri var ya, Mars. Güneş'ten 778 milyon kilometre gidin, karşınıza Jüpiter çıkıyor. Güneş'ten 1 milyar 430 milyon kilometre gidin, Satürn çıkıyor. O halkalı halkalı olan var ya, o da Satürn. Sanki görmüş gibi anlatıyorum. O halkalı var ya, halkalı. Hani... Allah Allah. Güneş'ten 2 milyar 870 milyon kilometre gidin, karşınıza Uranüs çıkıyor. Bunlar nasıl birleşmiyor ya da nasıl birbirini itmiyor? Bunların arasındaki denge az önce konuştuğumuz Güneş'ten daha hayret verici midir, değil midir? Bakın nasıl. Şimdi kütle çekim var değil mi? Yani gezegenlerin her birisinde olan ağırlıktan dolayı gezegenler birbirini ne yapıyor? Çekiyor. Bir de etraflarında döndüklerinde, o Luna Park'ta salıncağa binerdik ya. Salıncağa döndükçe ne olurdu? Böyle bir iterdi değil mi kendisini? Merkez kaç kuvveti. Döndüklerinden dolayı merkez kaç oluşuyor? Kütlelerinden dolayı kütle çekim oluşuyor. Ve aralarında milimetrik denge oluşuyor. Sadece Samanyolu galaksisinde 400 milyar yıldız var. Tespihi çevirirken elimizden düşürüyoruz ha. Öyle mi? Tespihi çevirirken elimizden düşürüyoruz. Allah Azze ve Celle'nin çevirdiği sisteme bakın. Eğer şu dönüş daha yavaş olsaydı Güneş gezegenleri yutacaktı. Daha hızlı olsaydı bilye her tarafa atacaktı. Hassas ve mükemmel bir denge kuruluyor ve bu denge her gezegen için ayrı ayrı kuruluyor. Her birisinin Güneş'e olan uzaklıkları aynı mı? Farklı. Her birisinin kütlesi aynı mı? O da farklı. Her birisinin dönüş hızı ayrı mı? O da farklı. Ya 10 tane bilye atınca istediği yere gitmeyen insanlarız. Doğru mu? Şu sisteme tesadüf diyoruz. Ayıp ya. Bu tesadüf var ya, yani çok cahillik örtücü bir şey yani. Bir şeyin hikmetini anlama, tesadüfte kapat üstünü gitsin. Çok enteresan ya. Her birisine kütlesine göre ayrı dönüş hızı ve mesafesini belirleyen kimdir? Soruyorum size. Yani bu dengeyi kabul edeceksin ama dengeyi kuranı kabul etmeyeceksin. Ayıp mı?
Ayıp. Yani keşke artık şu tesadüf mesela bunlar lügatımızdan silinse. Çünkü bunlar komik yani. Çocukların konuşmayacağı meseleler. Tesadüf böyle bir denge sistem kurulacak. Kendi kendine diyeceksin. Eşya diyeceksin, tesadüf diyeceksin, çıkacaksın yani. Dersin ana konusunu anladınız değil mi? Teferruatta bunları görebiliyoruz. Ama külli unsurlarda ışık, hava, su, toprak bunlarda gözükmüyor. Neden dediğini anladınız mı? Şu an ışığın bir sistemini konuşuyoruz. Külli unsur neden dediğini anlamışsınız umarım. Ayette diyor ki Nahl 12. Geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin emrinize verdi. Yıldızlar da onun emriyle emre hazır kılınmıştır. Şüphesiz bunda aklını kullanabilen bir topluluk için ayetler vardır. Daha bitirmedim. Yeni alt başlık. Eğer güneş yok olsa ne olurdu? Güneşin varlığını konuştuk mu? Bir de yok olsa onu konuşalım. Güneş ilk kaybolduğunda onu anlamayız. Neden? 150 milyon kilometre ötedeki güneşin ışığı bize 8 dakikada ulaşıyor. Yani şimdi gündüz vakti çıkalım. Şöyle kafamızı çevirip güneşe bakalım. O gördüğünüz güneş 8 dakika öncenin güneşi. Niye? Işık 8 dakika sonra ulaşıyor çünkü. Burayı anlatabildim mi? Çok önemli bir mesele. Gündüz çıktık, çevirdik kafamızı güneşe baktık. O gördüğün güneş, buyurun, 8 dakika öncenin güneşi. O yüzden güneş yok olur olmaz biz onu anlayamazdık. 8 dakika sonra anlayacaktık. Düşünün tam öğlen vakti 8 dakika sonra bir anda karanlık olacak. Ayın ışığı bize, buyurun, ulaşmayacak çünkü ay güneşin çarpmasıyla aydınlanıyor. Güneşin ışığının çarpmasıyla aydınlanıyor. O yüzden ay da gözükmeyecek. Peki güneşin çekim etkisi yok olacak. Dünya yörüngeden fırlayıp düz bir çizgi üzerinde seyahatine başlayacak. Güneş gittikten sonra diğer yıldızların ışığı bir miktar gözükecek ama bizi aydınlatmaya ve enerji vermeye yetecek kadar olmayacak. Öyle olunca ne olacak? Elektrik ve fosil yakıtları kullanarak hayatta kalmaya çalışacağız ama bu da yeterli olmayacak. Dünyadaki doğal üretkenlik fotosentezle sağlanıyor. Doğru mu? Fotosentezin de ana unsurlarından birisi güneş. Güneş çekilince bitkiler karbondioksiti soluyamayacak, oksijeni üretemeyecek ve canlıların ana besini olan şeker ortaya çıkmayacak. Sadece okyanus dibinde güneş enerjisi değil de yani fotosentezle değil de kimyasal sentezle hayatta kalabilen bazı organizmalar bundan etkilenmeyecek. Neden etkilenmiyorlar? Çünkü onların yaşamasındaki faktör fotosentez değil, kimyasal sentez. Sıcaklık düşmeye başlayacak. Yeryüzünün ortalama sıcaklığı 14 dereceyken birden sıfıra, birden eksi 73'e düşecek. Bütün her yer buz kalıplarına dönüşecek. Çekirdeğe yakın jeotermaller insanlık için tek sığınak yeri olacak. Havayı oluşturan gazlar birden, buyurun, yoğunlaşmaya başlayacak. Belki de oksijen donarak kar haline dönüşecek. Bizler çantalarımıza karları koyacağız, sığınaklara gideceğiz ve karları tekrar gaz haline dönüştürerek oksijen solumaya başlayacağız. Tesadüf dediğimiz güneşin etkilerine rica ediyorum bakar mısınız? Bir de olayı daha büyük bir daireye çekeyim. Başlık olarak Samanyolu galaksisi deyiniz. Buyurun. Büyük başlık, ana başlık. Samanyolu galaksisi. Şimdi galaksi sayısı okuduğum makalelerde çok değişken. Biri 400 milyar galaksi var diyor, birisi 3 trilyon galaksi var diyor. İnanılmaz rakamlar değil mi? Galaksi, galaksi. Yıldız demedim, gezegen de demedim. 3 trilyon galaksiden bahsediliyor. Ve bu galaksilerin bir tanesinde ortalama 100 milyar yıldızdan bahsediliyor. Sadece Samanyolu galaksisinde 400 milyar yıldız. Şu lafı çok duydunuz değil mi? Allah Azze ve Celle'nin gezegenleri, yıldızları yeryüzündeki kum tanelerinden, buyurun, fazla. Bakın bu mecaz lafı değil. Yani kum tanesi gezegen yıldız sayısına yetişmesi mümkün değil. Bu bir mecaz ifade eden cümle değildir. Gerçekten fazla. 3 trilyon galaksi. Her bir galakside ortalama 100 milyar yıldız. Bizim içinde bulunduğumuz galaksi olan Samanyolu galaksisinde 400 milyar yıldız. Allah'ın servetini anlayabildin mi? Şu servetteki Allah'a cenneti nasıl yaratacak diyorsun. Ya da şu servetteki Allah'a ben bu malı Allah'a verdim ya işte bizim için cennet tamam diyorsun. Ya bu
Bu servet sahibine sen ne verebilirsin ya? Ne verebilirsin? O ameli yaparken ki ihlasın yoksa ona verebileceğin hiçbir şey yoktur. Allah Allah. Alt başlık ışık yılı. Einstein'a göre kainattaki en hızlı madde nedir? Işık. Saniyede 300 bin kilometre. Bir fotonu gönderiyorum Aytun. Onun bir yılda aldığı mesafeye buyur ışık yılı deniyor. Yani ışığı gönderdim. Bir fotonu gönderdim. Bir yıl bekliyorum. Onun bir yılda aldığı mesafeye ne diyoruz? Işık yılı. Bir ışık bir yılda 9,4 trilyon kilometre mesafe gidiyor. Allah'ın mülkünü anlayabilir misin biraz? Bir ışık bir yılda 9,4 trilyon kilometre mesafe gidiyor. Biraz anlayalım diye söylüyorum. Ay bize 380 bin kilometre mesafede. Yani şöyle gözümü açıp kapasam ışık oraya gider. Anlatabildim mi? Neredeyse bir saniye değil mi? Neredeyse. Gözümü açıp kapadım, ışık gitti mi Ay'a? Gitti. Bir ışık yılı 9,4 trilyon kilometre. Bizim içinde bulunduğumuz galaksinin ismi neydi? Samanyolu galaksiydi. 400 milyar yıldız var dedik içinde. Hani şöyle o yıldızlarla şey yaptığında şöyle bir çap oluşur değil mi? O Samanyolu galaksisinin çapı 100 bin ışık yılı. Işığı göndereceğiz. Gönderdik mi ışığı? Gönderdik. Aradan ne kadar zaman geçsin? 100 bin yıl geçecek. Tekrar ediyorum, saniyede 300 bin kilometre giden bir şey gönderdim. Aradan 100 bin yıl geçtikten sonra Samanyolu galaksi yeni bitiyor. Nasıl? Allah'ın mülkünü anlayabiliyor musun? Ölçülen kainat çapı 93 milyar ışık yılı. Saniyede 300 bin kilometre giden bir şey gönderiyorsun. 300 demiyorum ha, 300 bin. Buradan başladım, gönderdim. 93 milyar geçecek yıl, ışık yılı. O fotonun vardığı mesafe, söyleyince kolay değil mi? Kainat çapıymış o da. Allah'ın mülkünü ve kudretini anlayınca insan nasıl tevazuya giriyor değil mi? Neyim var ki diyorsun, neyim yani? O neyim var ki dediğin de izafi varlar. Yarın bir gün Allah'ın çekip alacağı. Alt başlık graviti ve karanlık madde. Samanyolu'ndan devam ediyorum. Alt başlığımız graviti, yani çekim ve karanlık madde. Şimdi Samanyolu galaksisini konuştuk ya. Samanyolu galaksisi saatte 2 milyon kilometre hızla dönüyor. Arabada 150-160 ile gidip biraz yalpalayınca bulanan midenizi hayal edin. Rica ediyorum. Saatte 2 milyon kilometre hızla dönüyor. 400 milyar yıldız veyahut gezegen hem merkez kaçla birbirini itecek hem kütle çekimle birbirini çekecek ki bu düzen bozulmasın. Ama çok enteresan bir hadise var burada. Şimdi burada bir enerji lazım, fark ettiniz değil mi? Hem merkez kaçla birbirini itecekler hem de kütle çekimle çekecekler. Demişler ki bu düzeni sağlayacak enerjinin Samanyolu galaksisinde ancak %5'i var demişler. Peki kalan %95'i nereden geliyor? Belli ki bir enerji girişi var. İşte kalan %95 enerjiyi sağlayana da karanlık madde diyorlar. Dark matter. Düzenin kuruluşuna dikkat ediyor musunuz? Üstad Risale-i Nur'da sır kelimesini çok kullanıyor da o kelime çok aklıma geliyor. Yani fiziğin rakama dökmesine bile müsaade etmemiş Allah. Bu sistemin kendini sağlamasına %5 müsaade ediyor. Sistemin devam etmesi için anlıyorlar ki bir enerji girişi var. Hem de %95 oranında. Ve bu enerji girişi etkileşimi olmayan bir enerji girişi. Mesela bana ışık çarptı mı şu an? Üstümdeki ne renk? Yeşil. Nasıl anladınız? Bana ışık çarptı, ışığı somurdu, emdi, yeşili de yansıttı. Yani ışığın bir etkileşimi var mı? Var. Karanlık maddenin etkileşimi de yok. O yüzden mahiyeti yok. %95 enerji girişi olduğu anlaşılıyor ama keyfiyeti ve mahiyeti bilinmiyor. Fiziğin keşfetmekte bile zorlandığı bu korkunç enerji, korkunç değil mi? Samanyolu galaksisini konuştuk. Kendisi %5'ini sağlıyor dedik ve %95 enerji girişi var dedik. Bu korkunç enerjiyi yasalara bile bağlayamıyorsun. Burada Allah'ın rububiyeti tabirini kullanmazsan aklını yitirirsin. Başka hiçbir şeye sağlayamazsın. Doğru mu? Bu sistemi sağlayan nedir? Allah'ın rububiyeti. Bakın dikkat edin. Sergi dedik,
Oradan çıktık güneşledik. Oradan çıktık Samanyolu galaksisini gezdik. Ve şu korkunç olayları konuştuk. Akıl alır gibi değil. Ve biraz daha anlatmaya devam edeceğim. Alt başlık IC 1101. Evrendeki en büyük galaksi IC 1101 galaksisi. Uzaklığı bizden 1 milyar ışık yılı uzakta. Yani insanlık sırayla gitse ömrü yetmez. Kervan gibi yolda götsek gene ömrümüz yetmiyor. Çapı 4 milyon ışık yılı. İçindeki yıldız sayısı 3,4 trilyon yıldız. 33'lük tesbih çevirirken elimizden düşüyor bak. Öyle mi? Bir de çocukluktan çeviriyoruz. Raconunu biliriz yani. 33'lük tesbih çevirirken elinden düşüyor. İyice 1101'de 3,4 trilyon yıldız var ve çevriliyor. Çevriliyor. Dönerken merkez kaç? Kütle çekimle birbirine sağlama. Bir de hesap yapıyorsun çıkmıyor. Ne girişi var? Dark matter, karanlık enerji. Tesadüfte çık. Biz bu kadar çalışıp makale okuyalım. Sen tesadüfte çık. Ne güzel memleket be değil mi? Ve Allah Azze ve Celle bu akıl almaz serveti yıkacak. Ne zaman? Kıyamette yıkacak. Bir gün ticaret için bir yeri gezdim. Bir daire. Gittim, konuşuyoruz ediyoruz. Tam gezmeye başlayacağım. Siteyi yapıyor arkada. Örnek daireyi şuraya yapmış. Sitenin dışına yapmış. Orayı gezdiriyor. Allah Allah. Sitenin içine sokmuyor. Hani şeyde projemi almasınlar, güzel görüntüleri almasınlar diye telefon bile sokmuyorlar biliyorsunuz. Siteyi yapmış arkada. Köşeye örnek daire yapmış dışına. Orayı gezdirebilirim diyor. Allah Allah. Gezdim, jilet gibi yapmış. Ne yapacaksınız bu örnek daireyi dedim. Yıkacağım dedi. Ya insan bunun tezgahına dokunmaya kıyamaz. Sen nasıl yıkıyorsun bunu? Arkada o kadar büyük bir servetim var ki. Arkadaki büyük servetimin yanında şu küçük örnek daire bir şey ifade etmediği için yıkıyorum. Büyük projesi olup servetine güvenen birisi yaptığı örnek daireyi nasıl yıkıyorsa Allah da şu kainat mülkünü kıyamet vakti yıkacak, talan edecek. Niye? Cennet mülkünü ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne kalbi beşere hutun etmiş. Şu dünyanın mülkü çöplük ya. Yıkacağım diyor kıyamette her birisini. Adam örnek daireyi yıkıyor. Niye? Arkada servet var, sen ona bakma diyor. O benim için. Devede kulak. Sen benim servetimi gör diyor. Dev gibi site yaptım diyor. Bekir siz de mi öyle yapıyorsunuz? Örnek daireyi dışarı mı yapıyorsunuz? Sonra yıkıyor musunuz? Niye? Servet var. Bak. Şimdi adam 2000-3000 daire yapınca o örnek daire gözüne gelmiyor. Adamın olayı şurada. Benim projemi kimse taklit etmez. Teslim tarihinden önce de içine sokmuyorlar kimseyi. Doğru mu Bekir? Allah Azze ve Celle de diyor ki ben bu kainatı yıkacağım diyor. Niye ya Rab? Neden? Çünkü cennet mülkünün karşılığında, o sonsuz mülkün karşılığında bu dünya bir şey ifade etmiyor. Gönlümüze koyduğumuz şeyin kıymetine bakar mısınız? Haşa Allah'la aşık atmaya çalıştığımız, Allah'ım şunlar da benim mülküm köşede kalsın diye aşık atmaya çalıştığımız şeylerin kıymetine bakar mısınız? Alfa Centauri diye bir yıldız sistemi var. Oradaki 3 yıldızın ismi Alfa Centauri A, Alfa Centauri B, Proxima Centauri. Bunlar 4,3 ışık yılı uzakta bizden. Yani bu yıldızlara bakarsan 4 yıl önceki görüntüsünü görürsün. Anlatabildim mi? Velev diyelim baktın, gördün bu yıldızları. Gördüğün görüntü 4 yıl öncenin. Çünkü ışık o kadar zamanda geliyor. Andromeda galaksisi var bize komşu olan. O da 2,5 ışık yılı mesafede. Yani ben Andromeda'yı görsem aslında gördüğüm görüntü 2,5 yıl önceki görüntü. Allah Azze ve Celle'nin servetine bakınız. Işık böyle bir meseleymiş. Devam edeceğimiz konu 2 rüzgar yani hava unsuru diyeceğiz. Rüzgarı anlatacak, hava unsurunu anlatacak yani. Buyurun devam edelim. Şimdi rüzgarlara bak ki sair hakimane, kerimane faidelerinin ve vazifelerinin şehadetiyle gayet mühim ve kesretli vazifelere koşuyorlar. Demek o dalgalanmak bir sani hakim tarafından bir tavziftir, bir tasriftir, bir kullanmaktır. Dalgalanması diyor ha rüzgarın. Evet. Dalgalanmaları ise emri Rabbani'nin çabuk yerine getirilmesine süratle çalışmak. Allah Allah. Öyle bir zattan emir alıyorlar ki çıldırıyorlar hemen yerine getirmek için. Dünyadaki ısı değişimleri rüzgarı oluşturur. Yani bir yer sıcak, bir yer soğuksa alçak basınç, yüksek basınç oluşur ve ondan sonra da rüzgarlar oluşur. Allah Allah. Bu rüzgarlar bulutları önüne alıp sürükleyip götürür. Soğuk bir hava tabakasıyla çarpıştırıp buyurun yağmur oluşturur. Adeta bir bitki
ey rüzgar yetiş şu bulutu bana gönder diye çığlığını duymuşçasına o toprağın çatlak dudaklarına suyu yetiştirmeye çalıştırır, yetiştirir ve o buluşmadan, o evliliğin neticesinde ne çıkar? Elmalar, şeftaliler, muzlar, ahududular. Bakın hikaye bakın. Rüzgar olmayıp hava sabit olsaydı. Suyun ekserisi denizlerden mi buharlaşıyor? Evet. Peki rüzgar bulutu götürebilecek mi? Hayır. Ne olacaktı biliyor musun? Denizden buharlaşacaktı, yağacaktı, denize inecekti. Denizin ihtiyacı var mı böyle bir şeye? Rüzgarın olayını anladın mı? Bulutları taşıyor. Bizim arabayla arkadaşımızı taşıdığımız gibi. Sadece rüzgar olmasaydı bütün kainat kuraklıktan çıldıracaktı. Yani şuursuz buluttan, rüzgardan böyle akıllıca, intizamlı bir sonuç beklemek akıl tutulmasından başka hiçbir şey değil. Hiçbir şey. Bunları ben birilerine hakaret etmek için de söylemiyorum. Hiç kimseyle öyle bir mücadelem yok. Ama konu net akıl tutulması. Onu da ifade etmeye çalışıyorum. Ya böyle tesadüf mesadüf yani bunlar hiçbir şey ifade etmeyen kelimeler ya. Rüzgarın diğer görevleri. Çiçeklerin tozlaşması ve döllenmesi için polenleri taşıma görevi rüzgardadır. Düşsene polen çıkıyor, çiçeğin de kalıyor. Ne olacaktı? Biz o çiçeklerin devamını göremeyecektik. Rüzgarda ısı taşınması diye bir vazife var. Şimdi bizim dünyamızda ısı değişim farkları çok yüksek değil. Dikkat ederseniz. Değil mi? Herhalde en soğuk yerler o Yakutistanların oraları. O da -60, -70'leri görüyor. En sıcak yerlerde ekvator çizgisi desek o da hadi +60 diyelim mi? Değil mi? Isı değişimleri belki o civarlardadır diyelim yani. Eğer atmosfer tabakası olmasaydı korkunç ısı değişimleri yaşayacaktık. Ama hem atmosfer olduğundan hem de rüzgar o havayı taşıdığından dolayı dünya çok yaşanabilir bir şekilde ısı değişikliği yaşıyor. Anladınız mı? Yakutistan'da da yaşam var, ekvatorda da yaşam var. Şimdi bu rüzgarın tesadüfen esmediğine delil nedir? Rüzgarı çek sistemden, hayat bitiyor. Yeter mi? Bence yeterli değil mi? Tekrar edeyim, bu tesadüf kelimesi insanın cehli mürekkebini örtmesi için, yani bilmediğini de bilmeme var ya, cehli mürekkep en güzel kelime. Bu olaylar nasıl olmuş? Hikmetini bilmiyorum, gönderen sanatkarı tanımıyorum, etmiyorum. Tesadüfte ört üstünü geçsin. Allah Allah. Ne kadar üzücü. Evet. Şimdi 3 su unsuru. Şimdi bak çeşmelere, çaylara, ırmaklara. Yerden, dağlardan kaynamaları tesadüfi değildir. Çünkü onlara tereddüt eden asar-ı rahmet olan faydelerinin ve semerelerin şehadetiyle ve dağlarda bir mizan-ı hacetle iddiharlarının ifadesiyle ve bir mizan-ı hikmetle gönderilmelerinin delaletiyle gösteriliyor ki, Rabb-i Hakim'in teshiriyle ve iddiharıyladır. Ve kaynamaları ise onun emrine heyecanla imtisal etmeleridir. Kaynama emrine heyecan. Nasıl olay? Enteresan. Mehmetcan eve gittin, çocuğun dedi ki baba koy gel su buldum. Allah Allah oğlum nerede su buldun? Elinden tuttu götürdü musluğu açtı su buldum. Oğlum bu suyu sen bulmadın. Senin ihtiyacını bilen ve apartmandaki bütün sistemi organize edip dizayn eden birisi bu suyu buraya sağlamış. Doğru mu? Sen bulmadın. İhtiyacını bilen ve sistemi organize eden. Binadaki su şebekesi ilim isteyecek, irade isteyecek, mühendis isteyecek, müteahhit isteyecek. Dağlarda biriken sular tesadüf olacak. Olur mu? Çok ayıp değil mi ya? Çok ayıp ya. Bakın sadece Uludağ'da dağın içinde, dağın içi su dolu ha. İbrahim abi olaya bakar mısın? Uludağ'da, Bursa'da dağın içinde şu an var olan su Bursa'nın 45 yıllık ihtiyacına yetiyormuş. Dağın içindekiler ha. Diğer parametreleri hesaba katmadık. Bak şimdi. Allah Azze ve Celle şehre nasıl yağmur yağdırıyor? Dağın üstüne de buyurun kar yağdırıyor. Daha sonra o karı toprak emiyor, dağın içerisine hapsediyor, dağın eteğinden akıtıyor. Bir de ne yapıyor biliyor musun? Dağın içerisindeki mineralleri de süzüyor. Ben ta çocukken Tunceli'ye gitmiştim. Oradaki dağlara çıktım. Böyle her gözesinden su fışkırıyor Tunceli'de. İbrahim abi suya doymamak ne biliyor musun? Ben orada yaşadım. Ya ben böyle bir su içmedim ya. Bir de sıcak vuruyor ya. Kuru sıcak vuruyor. Susayıp duruyorsun. Ya canım var ya böyle kebap istemiyor, su istiyor ya. Demek ki yani o neleri süzüyorsa dağın içerisinden, her gözeden. Tırmanıyoruz mesela, tırmanırken yolda yoruluyoruz, orada su çıkıyor mutlaka. Böyle avuç avuç. Sodalı su gibi, mineralli su gibi ya. Allah Allah, çok enteresan. Şimdi bu tesadüf öyle mi? Coğrafya dediğimiz olay suyun hikayesidir. Suyun aktığı yer bağ bahçe olur. Suyun ulaşmadığı yer çöl olur. Suyun biriktiği yer göl olur. Suyun toplandığı yer deniz, okyanus olur. Yani senin coğrafya dediğin olay
Suyun hikayesi. Şimdi şehirdeki su şebekesi, apartmandaki su şebekesi sistemleri bir mühendisin eliyle olacak. Bu benim anlattıklarım tesadüfen olacak, öyle mi? Ayıp ya. Ayıp yani. Bu akla yakışacak bir ifade değil yani. Her birisi ezelden takdir edilmiştir. Benim eski evim 6. kattaydı. 6. kata 200 litre su taşıyacak olsam, 10 litre de elime 2 kova alsam, soru kaç kez inip çıkarım? Haydi bakalım. Bu saatte hiç çekilmiyor değil mi kafayı zorlamak? Benim 10 kez inip çıkmam gerekiyor ya. 10 litre birine 20. 10 kez inip çıkacağım ki 200 litre su orada biriksin. Normal bir ağacın günlük yaptığı iş bu. Normal ağaç. 10 dönümlük arazide ortalama 400 ağaç oluyor. Ağaçlardan buharlaşan su 2000 ton. 10 tonluk 200 tanker bunu ancak karşılar. Allah aşkına şu hikaye şimdi tesadüf mü? Ben eve su çıkaracağım. Hesabı bile zor olacak. Ama suyun böyle bir hikayesi olacak ve ben tesadüf deyip geçeceğim. Allah Allah. Böyle bir iş sana kaldığında zahmet çekiyorsun. Kainata bakınca tesadüf diyorsun. Hiç yakışmıyor değil mi? Şimdi ben şuradaki suyu döksem, görmeden oldu diyebilir miyim? Döküldüğünde diyebilirim. Görmedim, vurdum, döküldü. Peki birisi beni düşünüp bu masaya su koysa, görmeden koydum diyebilir mi? Mümkün değil. Fayda varsa kasıt vardır. Mevcudatta suyun damlasında fayda varsa kasıt vardır. Ve o suyun tamamı koyanı göstermek içindir. Dikkat edin, ihata etmesi zahmetli olan şeyleri konuşuyoruz. Işık, su, hava, toprak. Işığı detaylı konuştuk. Suyun da hikayesini konuştuk. Ve böyle bir şeyin tesadüfe verilemeyeceğini anladık. Buyurun devam edelim. 4. Maden yani toprak unsuru. Şimdi yerdeki bütün taşların ve cevahirlerin ve madenlerin envaına bak. Bunların tezyinatları ve menfaatlı hasiyetleri bir sani hakimin tezyini ile, tertibi ile, tedbiri ile, tasviri ile olduğunu, onlara müteallik hakimane faydeleri ve mesalih-i hayatiye ve lazımat-ı insaniye ve hacat-ı hayvaniyeye muvafık bir tarzda ihzarları gösteriyor. Dünya dönen ateş parçası. Bir süre sonra bir bakıyorsun içinden demiri, kömürü, elması, kromu, bakırı, altını. Çok enteresan bir hikaye. Evet, bunların hikmetlerini de sizin belgesel kültürünüze devredip devam ediyorum. Evet. Şimdi çiçek ve meyve diyebilirsiniz şimdi okuyacağımız yer için. Buyurun. Şimdi çiçeklere, meyvelere bak. Bunların gülümsemeleri ve tadları ve güzellikleri Gülümseme ve diyor ya. nakışları Meyveye gülümseme diyor. Yani tabirin güzelliğine bakar mısın? Mektup okuyunca demek insan o güzelliği yakalıyor. Evet. ve nakışları ve koku vermeleri bir sani kerimin, bir mün'im-i rahimin sofrasında birer tarife, birer davetname hükmünde olarak muhtelif renk ve koku ve tadlarla her neve ayrı ayrı tarife ve davetname olarak verilmiştir. Özel bir günde birisi sana çiçek getirse orada çiçekle ilgilenmezsin. Getirenle ilgilenirsin. Çünkü çiçeği getiren ot ihtiyacını karşılamak için getirmedi ki onu. Değil mi? Sevgisini ifade etmek için getirdi. Yani çiçek sana ulaştığında konu çiçek olmuyor. Çiçeği getiren oluyor. Kapıdan bir gül bu kadar derin mana ifade ediyorsa, kainatı bunca güzel çiçeklerle bezeyen ne demek istiyor sana? Allah Allah, çok enteresan ya. Şimdi bir insan annesinin sevgisini ruhunda keşfetse ağlar mı? Ağlar. Şu hayatta mutlaka en az bir kez annenizi düşünüp ağladığınız olmuştur. Merhum Sevim anneyi düşünüp ağladın mı? Ağladın. Düşünüp ağladınız oldu mu anneyi? Üstad Hazretleri çiçek görüyor ağlıyor. Ne oldu, çiçek görünce ağlanır mı? Annesinin sevgisini keşfeden ağlıyor da. Çiçekte Allah'ın sevgisini keşfeden niye ağlamasın ya? Niye ağlamasın? Asıl sorulması gereken şu, biz niye ağlamıyoruz ya? Bütün filmlerde en dikkat çekici sahne ağlama sahnesidir. Öyle mi? Bir dizi vardı, o parçasını izlemiştim, hatırlıyorum bak. Bir müzik açılıyor, adam sinirleniyor, silah çekiyor, diyor ki kapat o müziği. Neden? Annesini hatırlıyor, hatırladınız mı? Mihriban mı çalıyordu onda? Bak. Adamı annesinin sevgisini çağrıştıran bir olay yaşıyor ve gideceği yönü karıştırıyor. Kendisini şaşırıyor yani. Annesinin sevgisini keşfeden ağlayacak. Bir çiçekte Allah'ın sevgisini keşfeden ağlayamayacak. Demek ki sevgi keşfedememiş. Üstad Hazretleri çiçek görüp ağlıyor. Niye ağladığını anladın mı? Allah bize de nasip etsin. Bizim rahmetli Bülent'in son konuşmasını hatırlıyor musunuz derste? Diyor kayınbabamın Niğde'de kiraz bahçeleri var diyor. Oraya girdik diyor. Hanım dedi ki diyor. Ya Bülent sen bu kirazlara böyle bakmazdın. Niye garip garip bakıyorsun dedi diyor. Hanım diyor daha önce hiç iman gözlüğüyle böyle bakmamıştım diyor.
Eskiden kiraza bakıp midemi görürdüm. Şimdi kiraza bakıp Allah'ı görüyorum diyor. Bu dersi aldığı 37 yaşında kalp krizinden medreseden mezun olup gitti. Öyle mi? Hüsnü zannediliyor ki Allah'ın rahmetini güzel bir şekilde buluşacağı bir diyarda, değil mi? Allah Allah. Mezun oldu. Darısı başımıza ya. Dünya şu iman meseleleri olmasa çöplükten farksız. Hiçbir tadı yok. Şimdi okunacak yere de kuş yazabilirsiniz. Buyurun. Şimdi kuşlara bak. Onların söyleşmeleri ve Dikkat edin. Kuşun dışına demiyor. Söyleşmeleri ve cıvıldaşmaları diyor. Tabire bakın. Buyurun. Onların söyleşmeleri ve cıvıldaşmaları bir sani hakimin intak ve söyletmesi olduğuna İntak konuşturmak. Evet. delili kat'i ise hayret verir bir tarzda birbirine o seslerle müdavele-i hissiyat ve ifade-i maksat etmeleridir. Düşünün bakın şu an açtık televizyonu, haberler çıktı. Şok şok şok. Yeni bir drone üretildi. Bu drone kendi enerjisini kendi karşılayabiliyor. Gece vakti kendisine sığınak bulabiliyor. Kendisini temizleyebiliyor. Ve bu drone düzenli dönemlerde yeni küçük dronelar doğurabiliyor. Şaşırır mısınız, şaşırmaz mısınız? Ya kim üretmiş böyle bir drone'u ya? Bunun bilim adamı nerede? Kuşun özellikleri böyle değil mi? Enerjisini buluyor, gıdasını buluyor, temizliğini yapıyor ve yeni kuşçuklar çıkıyor onda. Kuş drone'dan daha mı az şaşıracak bir şey? Hayır. Biz iman lisanını çözemediğimizden şaşıracağımız şeyleri de biraz karıştırıyoruz. Dersin ana konusuyla bağlanacak şeyi söylüyorum. Kuşun üstündeki sanat-ı ilahi biraz rahat okunabiliyor. Doğru mu? Evet. Ama ötmesindeki intizamdan Allah'ın varlık delili o biraz zor okunuyor. Halbuki kuşun hiçbir cıvıldaması, ötmesi tesadüfi değildir. Sadece o intizamı görsek hayretten aklımız başımızdan gidecek. Her hayvan ses verir. Ama terennüm ve nağme vazifesi kuşlara aittir. Yani hayvanların hatibi kimdir desek kuşlardır. Şimdi bizim Halis bağlamayı eline alınca güzel çalar mı? Çalar. Ama ilk 10 dakikaya çevireyim dikkatlerinizi. İlk 10 dakika dıngır dıngır akort. Öyle mi? Bıngır bıngır akort. Ya Halis gir şu Türkiye. Ya ağam bekle hele. Allah Allah. Oradan bir de Ünal abiyle Ali de devreye girerse 10 dakika o akort, 15 dakika öbürü akort, haydi bakalım. Yarım saat. Ya ilham gitti, tamam kalsın türkü sana. Kuş anında Türkiye'ye giriyor. Akort ihtiyacı yok. Hayvanların hatibi ya, Allah Allah. İsviçre kargasıyla Erzurum kargasını yan yana getir, anlaşırlar mı? Anlaşırlar. Yani konuştukları kargacı alem şumul bir dil. Bak biz Özbekistan'a gittik, biz anlaşamadık. Bizim anlaşamamız normal. Özbek destan da anlaşamadı. Ya eski dersleri açın. Ben diyorum bu Özbekçe bilmiyor diyorum. Ya ispatladık ya. Adam 5 dakika konuştu. Destan evet evet. Destan ne dedi diyoruz, ben de anlamadım. Ya Destan sen Özbeksin. Meğer o Taşkent'le Hive'nin şiveleri farklı değil mi? Biri Kıpçak Türkçesi, biri Oğuz Türkçesi. Yani Hive bölgesi Oğuz Türkçesi olunca, ama biz her yerde Destan'dan daha iyi anladık konuşanları. Çok enteresandı ya. Bu Özbek çıkmayacak, görürsünüz. Bu başka bir şey çıkacak bak. Özbekistan'da bunun emarelerini aldık. Sen Taşkentli miydin Destan? Hiç inancım yok ama bakalım. Bakalım bulacağız. Bir şeyin çıkardığı sesle konuşma arasındaki fark nedir? Mana ifade etmesidir. Doğru mu? Bir şey mana ifade ediyorsa konuşuyordur. Mesela ben bir hazine haritası getirsem mana ifade ediyorsa bu harita konuşuyordur diyebilir miyiz? Evet. Mana ifade eden her şey konuşuyordur. Aslında kuşların sesinde o kadar ince mana ifadeleri var ki ve o ifadelerin tamamı tevhide bakıyor. İmanın lisanını anlasak, onların sıradan bir cıvıltı, ötüşme olmadığını tamamen kanaat getireceğiz. Allah Allah. Evet. Yani kuşun kitabını okumayı anlasak, onun seslerindeki intizamı görsek, diyeceğiz ki evet, kuş kitabını bir yazan var. Tevhide nasıl çıkıyoruz bilmem, anlaşıldı mı? Devam edelim, şimdi de bulutu anlatacak. Buyurun. Şimdi bulutlara bak. Bulutun kendisine mi baktıracak? Hayır. Cümleye bakın. Yağmurun şıpıltıları manasız bir ses olmadığına. Bugünkü ana konu bulut değil, yağmurun şıpıltısı. Bakın tekrar ediyorum, bu ses tesadüf ve manasız değil.
ruhun frekansıyla bizzat rezonans haline giriyor. Ya yağmuru anladık. Yağmurun düşündeki şıpıltı sesi de intizam mı var? Evet, o teferruatta intizam var. Bugünkü konu neden teferruat penceresi, anlaşılıyor mu? Peki bu manaları kaçırıp ahirete gidersek ne olacak? Ahiret paramız düşecek. İnşallah bu dersleri kalben alabiliriz. İnşallah bu imanın lügatını çözüp öyle göçüp gidebiliriz. Yoksa inanın nasibimiz çok gidecek, çok eksilecek. Evet. Ve şimşek ile gök gürlemesi boş bir gürültü olmadığına kat'i delil ise, hali bir boşlukta o acayibi icat etmek ve onlardan ab-ı hayat hükmündeki damlaları sağmak ve zemin yüzündeki muhtaç ve müştak zihayatları emzirmek gösteriyor ki, o şırıltı, o gürültü O gürültü, teferruatlara bakın, buyur. gayet manidar ve hikmettardır ki, bir Rabbi Kerim'in emriyle müştaklara o yağmur bağırıyor ki, sizlere müjde, geliyoruz manasını ifade ederler. Allah Allah. Şimdi de gök ve ayı anlatacak. Şimdi göğe bak, gök içinde hadsiz ecramdan yalnız kamere dikkat et. Onun hareketi bir Kadir-i Hakim'in emriyle olduğu, ona müteallik ve yeryüzüne ait mühim hikmetlerdir ki, başka yerde beyan ettiğimizden kısa kesiyoruz. Ben de kısa mı keseyim? Ya bu çok enteresan ya. Şimdi dünya güneşe o kadar ideal bir uzaklıkta ki, dünyada o kadar enteresan bir eksen eğikliği var ki 23,27 derece. Ne olmuş? Ne olmuş biliyor musun? Bu açı olmasa orta kuşak olmuyor. Mevsimler oluşmuyor. Ekvator yanıyor, geri her yer donuyor. Ya şu eksen eğikliğinin temel sebebi aydaki çekim. Çok enteresan burası. Şurayı da tekrar hatırlatayım. Akıllı bir adam 10 tane bilye atsa, bir tesbih eline alsa, çevirirken düzen tutturamıyor. Şu ince ayardaki düzenlere bakın. Ayın kütlesi dünyanın 84'te biri kadar. Ve şu eğikliği sağlamak için bu kütle uydu olarak yeterli bir kütle. Ayın olmadığı bir dünya düşünün. Bunun örnekleri var mı Fatih abi? Var. Mesela Merkür'de bu eksen eğikliği olmadığından mevsimler yaşanmıyor. Ya da Uranüs'te benzeri bir şekilde fırtınalar inanılmaz şiddetli oluyor. Ay olmasa ve bu eksen eğikliği dünyada yaşanmasaydı, dünya kendi ekseninde daha hızlı dönecekti. Gün 24 saat değil de 8-10 saate dönüşecekti. Biliyorsunuz zaman demek en küçük maddenin hareketi demek. Hava, kara, denizlerdeki ısı değişimi akıllara zarar olacaktı. Rüzgarın hızı saatte 160 kilometre hızı bulacaktı. Ne ev kalır, ne dev kalır, ne insan kalır. Yani canlıların varlığını sürdürmesi için bütün şartlar elverişsiz olacaktı. Belki de meteorların başımıza yağdığında korunmasını sağlayacak atmosferde bu ölçüde olmayacaktı. Allah Allah. Şimdi sen bunu desen ki aman dünyada ayın çekimine kapıldı, bu dereceyi sağladı deyip tesadüfe havale etsen ne kadar üzücü bir hadise olur. Buyurun devam edelim. İşte ziyadan tut, ta kamera kadar saydığımız külli unsurlar gayet geniş bir tarzda ve büyük bir mikyasta bir pencere açar. Bir vacibül vücudun vahdetini ve kemali kudretini ve azameti saltanatını gösterir, ilan ederler. Allah Allah. İşte ey gafil, Bak, eğer bak. bu gök gürlemesi gibi bu sadayı susturabilirsen ve güneşin ışığı gibi parlak o ziyayı söndürebilirsen Allah'ı unut. Yoksa aklını başına al. Şuursuz sebepler birleşip şuurlu bir netice çıkacak. Buna anca gülünür. Dersin başından sonuna kadar işlediğimiz olay bu değil mi? Şimdi bu kadar hikmetli meselede tabiat bunları yaptı canım dediğinde iş çözülmüyor. Ya da yeni bir cümle daha var. Evren böyle olmasını istedi diye bir cümle daha var. Yani bu kadar intizam içerisinde bu iki cümleyi ifade edince işin çözüldüğü falan yok. Şimdi bak, oksijeni havadan akciğerle alıyoruz. O aldığın oksijen kanda hemoglobine bağlanıyor. Sen kaynak yapıyorsun değil mi Almanya'da? Halis. Neyle yakıyorsunuz? Oksijenle yakıyor musunuz? Bak, hemoglobin aldı ya oksijeni. Oradan mitokondriye götürüyor. Mitokondri de bugün yediğin tantuniyi içine alıyor. Oksijenle yakıyor, enerjiye dönüştürüyor. Yani ben bugün konuşabiliyorsam bugün yediğim tantuniden dolayı konuşabiliyorum. Tantuniye bak ya. Yani tevhidi yakalamada çok önemli bir esbab değil mi ya? Şu olaya tesadüfte geç. Ne güzel be. Ne güzel. Şu ince ayarlara kainat da böyle istedi de, evren böyle istedi de geç. Kör bile görür ki Allah'ın anlık müdahalesi var. Anlık. Milimi milimine.
Bu arada beslenme dediğimiz olay midede yaşanmıyor biliyorsunuz. Hücrede yaşanıyor. Yani 100 trilyon hücrede. Her birisinin midesinde az önce bahsettiğimiz olay gibi nice olaylar olacak ki elin kaldırabileceği dermanın olsun, konuşabilecek enerji üretilsin. Yani mide değil yani. Mide sindiriyor. Enerji asıl beslenme hücrede oluyor. 100 trilyon. Hepsi tantuniyi bölüşüyor. Sen de buna tesadüfte geç. Allah Allah. Çok enteresan. Şimdi insan bu dersler neticesinde bazı perdeler kalkınca olayın hikmetini ancak öyle anlıyor. Ve inanın şu derslerden birkaç perdemiz ancak kalkmıştır. Çok uzun yollu bir süreç. Ömrün adanması gereken bir süreç. Bir tane hakkımızın olduğu bir süreç. Bu perdeler kalktığındaki hikmeti ben şu hadisten anladım. Allah 70 bin perde arkasından iş görür diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Nasıl olay? Her derste bir perde yırtılsa, bir perde yırtılsa, bir perde yırtılsa ulaşacağın yer tevhidin zirvesi olacaktır. Nasıl olay? Enteresan olay değil mi? Evet. Peki o tevhide ulaşınca ne oluyor? Dersin şu küçük kısmı en önemli kısmı. Çünkü insan eşyaları ve hadiseleri okuduğunda bir miktar tatmin oluyor. Ama başına gelen kötü olayları yorumlayabildiğinde asıl tatmin oluyor. Zahirde çok üzücü olaylar yaşıyoruz. Sevdiklerimizi kaybediyoruz. Başımıza istemediğimiz olaylar geliyor. Mesela bizim İİTÜ'de öğretim görevlisi olan Fatih abiyi biliyorsunuz. Allah cenneti firdevsinde kavuştursun. Depremde eşini ve 2 çocuğunu kaybetti Fatih abimiz. Allah inşallah en güzel yerinde buluştursun sizi. Fatih abi inşallah o güzel günleri ben inanıyorum inşallah görüleceğine hüsnü zan ile. Şimdi insan başına gelen böyle bir hadisenin altındaki teferruattaki mesajı okuyamazsa ona güç yetmiyor. Yani gezegenleri, elmayı, armutu, kuşu, ışığı, güneşi, ayı lisan öğrenerek, pratik yaparak başımıza gelen hadiseleri okuyacak bir hale çevirmemiz, evirmemiz gerekiyor. Nuh Bey diye birisi Üstad Hazretlerine Hicaz bölgesinden hediye getiriyor. Bak çok ilginç bir olay. Size de hediye gelmiş midir hayatınız boyunca? Gelmiştir yani Allah razı olsun dersin. Getirene sarılır öpersin. Sonra da ona bir kıymet verirsin, köşeye koyarsın. Nuh Bey isminde birisi Üstad Hazretlerine Hicaz bölgesinden hediye getiriyor. Bak İbrahim abi olaydaki hadiseye bak. Üstad Hazretleri hediyeyi karşısına asıyor bir levha. Uzun uzun hediyeye bakıyor. Mektubu var Risale-i Nur'da okursanız böyle 200 sayfalık mektubu var. Çok şaşırırsınız. Süreci ben kısa anlatacağım şimdi. Hediyede tevafuklar yakalıyor. Çok ince mesajlar görüyor. Mesajları yakaladıkça hediyeyi getiren perde Nuh Bey silinmeye başlıyor. 70 bin perdede iş görürün olayına bak, olayına İbrahim abi. Her paragrafta Nuh Bey'e verdiği önem azalıyor. Konu Allah Azze ve Celle'ye gidiyor. Mektubun. Öyle bir derin tefekkür ediyor ki hediyeye. Daha sonra o hediye ile Risale-i Nur arasında tevafuklar kuruyor. Ve zihnen hediyenin geldiği yere gidiyor. En son mektupta ne diyor biliyor musunuz? Bak tam ifade. Demek bu Nuh Muh işi değildir. Hediyeyi getiren perdeyi çıkarıyor ortaya. Cümleye bak. Demek bu Nuh Muh işi değildir. Ravza-i Mutaharra'nın sahibinden bize bir iltifattır. Nasıl bir tevafuk algılıyor, yakalıyor. Başımıza gelenleri bu zaviyeden okumayı öğrenmemiz lazım. İmanın dilini çözmemiz lazım. Yoksa elde olmayan imkanların yokluğu da adamı derdest ediyor. Elde var olan imkanların düzenli gitmemesi de adamı deli ediyor, psikopat ediyor. Yoksa huzur diye bir şeyin kaynağı bir türlü ortaya çıkmıyor. Demek bu Nuh Muh işi değildir. Ravza-i Mutaharra'nın sahibinden bize bir iltifattır. Ya bu perdelerin yırtılmasına, gönlümüzün huzura kavuşmasına ve gönlümüzün o huzurda sabit kalmasına çok muhtacız. Ya mukallibel kulub, sebbit kalbi ala dinik. Ey kalpleri evirip çeviren. Ne olur kalbimizi dinin üzerinde sabit kıl. Amin, amin, amin. Sübhaneke la ilme lana illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davana enelhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Bu dersler bu enerjiyle, bu metafiziksel gerilimle belki ömrü hayatımızda birer kez yaşanacak derslerdir. Ruhumuza kattığı kıymetler paha biçilmezdir. O yüzden kıymetini çok iyi bilmeli. Ne kadar uzaktan gelirsek gelelim. Gerek Çin'den gerek Maçin'den. Şu derslere bedel ödenen ücret olarak yine de çok küçük kalacaktır. O yüzden ömrümüzün temel gayesi bu derslerin içerisindeki hakikate talip olmak olsa çok az olacaktır. Evet, Allah razı olsun.
Gezegenler bile bir aradayken tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende, bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen, abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.